Evet, iyi akşamlar hocam. Nasılsınız? İyi misiniz hocalarım? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz hocam ya. Birkaç günlük aradan sonra tekrardan buluşmak Evet, iyi oldu, güzel oldu vallahi ya. birkaç hafta mecburiyetten ara verdik. Seyircilerimiz Evet, tekrar izleyicilerimize buluşuyoruz. buluşuyoruz tekrardan. Sizler nasılsınız Nasıl? Mutlu Hocam? Sağ olasın Atay hocam, iyiyiz vallahi ya. Koşturmayla geçiyor günümüz. Bir Evet, maraton. evet. Bir maraton hiç bitmiyor bu maraton. Az Sizlere kaldı, var az ne? biter Siz nasılsınız? inşallah. İnşallah Vallahi hocam. Hocam İstanbul yağmurlu sürekli. Yapma öyle ya. mi? Burada Evet. da Avrupa'da da yağmurlar başladı. Birkaç gün böyle geçen hafta iyiydi de burada da yine de yarın düzelecek herhalde. Viyana havası bugün apayrı başka bir kasvetliydi. Zaten Viyana'nın havası biraz genelde Her böyle zaman öyledir zaten. her zaman öyle. Aynen. Mutlu hocam sende ne var ne yok? Bugün sarıları giymişsin. Vallahi bugün aslında sarı giymemiştim. Beyaz gömlek vardı üzerimde de gün içerisinde tabii akşam gelince ister istemez Evet. değişmek icap ediyor yani. Evet Evet. hocam. Hocam Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu bir mücadele oldu diyeceğim ama e, pek de yani hani Beşiktaş bitik hocam. Geçen yayınlarda konuştuk zaten. Beşiktaş taraftarı falan böyle oynanılan futboldan falan zevk aldığını zannetmiyorum yani düşünmüyorum. Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Omar Koli 65'te Rashica hocam çok kritik gol 90+7'de de Joe Varol kaydetti. Karadeniz ekibinin gollerini de 5. dakikada İbrahim Ola Moying Olaoy. ile Evet. evet ve 68. dakikada da Emirhan Topçu kaydetti hocam. Yani çok enteresan bir maç. Beşiktaş çok kötü. Rize mi çok iyi veya ben tam çözemedim hocam. Beşiktaş attı Rize geldi. Beşiktaş attı Rize geldi. Son artık dakika bitti. Gol attı Beşiktaş. Daha zaman yok. Herhalde zaman olsa Rize bir daha atacaktı. Yani durumu 3-2'ye 3-3'e getirecekti. Adnan hocam ne diyorsun bugünkü Beşiktaş Rizespor maçıyla ilgili? Tabii şöyle bir yayınımız genel olacak. Bu maçtan başlayalım hocam. Şimdi şöyle ilk yarısı 63'e 37 idi o topla oynama süresi. Evet hocam. Yani Beşiktaş aynı üretemedi. Yani oynuyor gibi gözüküyor işte direkten dönen toplar falan vardı. Ama üretemedi. Üretimi yoktu. Yani oyun gibi oynuyor gibi gözüküyor ama etkili oyunu yok. Beşiktaş zaten bu sene formalitelere çıkıyor. Her zaman her yayınımızda söylüyoruz bunu. Yani Evet. yılın bitmesini istiyor artık Beşiktaş. Yani bir an evvel bitse de şu önümüzdeki sezonun yapılanmasını yapalım diye. Yani işkence çekiyorlar şu anda. Evet. Zaten üçüncülüğü de bitti, geçti onun. Üçüncü de olamıyor. Dördüncülüğü de tehlikede zaten şu anda. Evet hocam. Dördüncülüğü de tehlikede. Onun için Beşiktaş şu anda formalite maçları. Futbolcular bu türlü şeylere, maçlara konsantre etmek çok zor. Böyle Evet. hedeften şaştıktan sonra, hedef gittikten sonra hiçbir futbolcu maça çıkması yani ayakları gitmez. İşte Rize'de asılmıyor. Rize'de asılmadı fazla. Onlarda da Evet. üretkenlik yoktu. Öyle idareten ortada bir maçta işte Beşiktaş aldı 3 puan. Hocam Beşiktaş'ta sorun ne? Yani şu anki mevcut kadro yapısı iyi olmamasından mı? Sezona başlarken kötü bir kadroyla başladı. İşte yeni hocayla devam etti. Hoca kadroyu istediği gibi oturtturamadı. İstediği oyun sistemini yapamadı. Ondan mı? Ya da belli bir haftalardan sonra istenilen skorlar gelmeyince, puanlar gelmeyince futbolcuların ve camianın otomatik olarak motivasyonu ve bakış açısı mı değişti? Yani problem ne hocam? Senin şeyin ne? Düşüncen ne bu konuda Beşiktaş'la ilgili? Şimdi şöyle, onu şöyle diyeyim. Aslında bu kadroyu kuran Şenol Güneş'ti. Yani yaz sezonu, kampı Şenol Güneş geçirdi. Şenol Güneş aslında çok erken gitti bu takımda. Hmm. Yani birinci hedef yani Şenol'un gitmesi e, erken gitti bence yani Şenol Hoca biraz daha kalmalıydı. Hatta sezon sonu, yıl sonu kadar kalmalıydı bence.
Ondan sonra çok hoca değiştirdiler. Yani kaçıncı şu anda 6. hocam var. Evet Yani hocam. hocalar, Serdar Hoca hep yani artık şey gibi oldu. Yani deneme yanılma tahtası gibi oldu. İşte yanlış transferler de var tabii. O pahalı 2-3 tane transfer var. Şu anda onlar elinde patlayacak gibi gözüküyor Evet. zaten. El Nusrati Muçi transferi devre arasında yapılan iki transfer, iki pahalı transfer hocam ki Bir, El Musrati de bonservissiz gelen bir hoca. Yani şeyi yok. evet, evet. Menajeri falan filan yok. Yani bir oyuncuya Bir, verilen 1 12 milyon milyon lira euro. 1 milyon lira kiralama ücreti verdiler. Hemen 2-3 gün içinde bonservisini aldılar. Yani ben bu kadar hızlı bir transfer görmedim. Bir de şunları Yazık ya. ekleyelim mesela. Semih, Buyur hocam buyur. bence Semih bu sene parlayan yıldız. Bu kötü Beşiktaş'ın içinde. Genç Semih parlayan yıldız. Her yayınımızda Semih'ten Evet. bahsettik. Şimdi biz her zaman Fenerbahçe'ye de diyoruz Ali Koç'a takımı sahanın dışına çıkardı diye değil mi? Evet Şimdi hocam. Semih de bu sene milli takımdan diğer genç milli takıma gönderilişi saha dışına çıkardılar bu olayı. Semih'i de yıprattılar. Evet hocam. Yani en büyük Semih yani Semih de bak farkındaysa o da yavaş yavaş kayboldu. Zaten bu iyi olmayan kadroda bir Semih'di. Ama o milli takımdan dolayı Semih'i de bu işin içine çekince Semih de mental olarak gitti. Yani Beşiktaş artık şurada 4 haftaları kaldı. Onu bitirmeye çalışıyor. Yani sezon Anladım. sonu bakacağız. Peki Mutlu hocam, Semih dedi Adnan hocam. Ben sana şöyle bir sorayım. Şimdi Semih Kılıçsoy bu sene Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun yetiştirdiği Türk genç yeteneklerden bir tanesi. Öne çıkan yeteneklerden bir tanesi. Beşiktaş orijinli. Peki Semih Kılıçsoy'un ön plana çıkmasında Beşiktaş kadrosunun kötü olması mı yatıyor? Yoksa eline gelen şansı iyi değerlendirdiğini mi düşünüyorsun? Yani Semih Kılıçsoy daha iyi bir kadro olsaydı Beşiktaş'ta daha fazla süre bulamasaydı bu performansı veya bu parlamayı gösterebilecek miydi? Senin yorumun ne olur hocam burada? Ee, Bence Semih burada kendine verilen bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ın kadrosunun tabii bu dönem çok zayıf olduğunu belirtmek gerekiyor. Semih de bunların arasında güzel futbolunu ortaya koyunca ister istemez sıyrıldı yani. Kendini gösterdi yani. Haliyle takımın da göz bebeği haline gelmiş oldu. Yani Semih'in hem takımın kötü olması, Semih'in de bu arada çabası tabii ki takdire şayan. Yani şimdi her ne kadar Beşiktaş'ın kadrosu kötü desek de Beşiktaş'ın kadrosu yani o kadar da şey değil yani. Belki doğrudur, bireysel anlamda bir şey yapamadılar. Bu sene gerçekten kötüler. Bunu da kabul etmek gerekiyor ama Semih bunların içerisinde kendini ispat etti yani. Takım halinde kötü olunca Semih sivrildi çıktı yani. Semih'in katkısı çok büyük. Bu kadar ön plana çıkmasının nedenlerinden bir tanesi. Hem de takımın da kötü olmasının etkisi kesinlikle var diye düşünüyorum yani. Bir de Anladım. şöyle virgül koyayım hocam pardon. Buyur hocam, buyur. Samet Aybaba'nın bu takım çöp, bundan hiçbir şey olmazdı demesi de aslında bu takıma çok büyük zarar verdi. Yani bir yöneticinin bir takımı hakkında hangi futbolcusun? Bak bunun içine Semih'i de getiriyor içine, genç futbolcuları da iyi oynuyor da kötü oynuyor. Çöp takım diyor yani. Bunlardan bir çocuk o bunu derse o futbolcu kendini nasıl değersiz görüyor yani. Evet, Değersizleştirdi takımı. Evet evet. hocam. Peki hocam sana şöyle soruyorum. Semih Kılıçsoy milli takımda kendine yer bulursa Avrupa Şampiyonası'nda göze batar mı? Yani iyi bir performans sergileyebilir mi? Temposu nasıl olur? Ne diyorsunuz hocam? Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda tabii bütün takım halinde yani artık kaç kişilik bir kadroyla gidecekler onu şu an bilemiyorum. 20 kişilik kadroyla mı gidecekler? 18 kişilik kadroyla mı gidecekler artık? Hocam alınır herhalde değil mi? Şimdi sordum soruyu ama Yani Semih alınması Kılıçsoy'un ne bence diyorsunuz yani? alınması Alınacak. alınması Kadroya da He, gerekir girecek. yani alınması da Hı gerekir hı. gerçekten yani Semih'in oynadığı
futbolda kayda değer bir futbol yani. Alınması da gerekir Adnan Hocam'ın da dediği gibi. Şimdi Evet. şöyle yani Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oraya giden 18 veya 20 kişilik kadroda kim olursa olsun kendini göstermeye çalışacak Avrupa'da. Avrupa arenasına göstermeye çalışacak. Tabii Semih de bunların birisi olacağı için kadroda yer aldığı vakit kendisini ispat etmeye çalışacaktır. Muhakkak yani takıma katkı sağlayacaktır veya kendini göstermeye sağlayacaktır yani. Başarılı olacağına da ben inanıyorum yani. Eğer ki kadroda yer verilirse, sahaya çıkarsa başarılı da olacağına inanıyorum ben. Çalışkan, yani. çalışmayı seviyor. Antrenmanı Evet, seven bir evet, futbolcu. aynen Yani öyle. başarır yani, evet. Peki Adnan Hocam, sana sorayım. Şöyle soruyorum Semih Kılıçsoy'u. Şimdi Semih Kılıçsoy, şimdi Beşiktaş'ta gidecek aşağı yukarı bir 10 tane futbolcu var belirlenen. Şimdi biraz Evet. sonra isimlerini de ben okuyayım sizlere. Fakat bu oyuncuları gönderip yerlerine oyuncu alabilmek için Semih Kılıçsoy'un satılması ve Semih Kılıçsoy'dan gelecek parayla da Beşiktaş'ın bir fon oluşturması gerekiyor. Yani transfere belirli bir para harcaması gerekiyor. Peki hocam, sorum iki sorulu bir şekilde soracağım. Cevaplı bir şekilde isteyeceğim senden. Birincisi, Semih Kılıçsoy'un ederi kaç? İkincisi, Semih Kılıçsoy'u şu anda hangi Avrupa kulübü nerede izledi de Semih Kılıçsoy'a camianın istediği 20-25 milyon euroları verecek cesarette kulüp var? Ederi kaç ve nereden parladı hocam? Yani ne oldu? Ne oldu Semih Kılıçsoy'da Avrupa kulüplerinin bir anda dikkatini çekti? Adnan hocam, iki soruyu arka arkaya getirirsen Tamam. sonra Mutlu hocam sen devam edersin. Evet. Kendi düşünceni de sen de Evet. söylersin lütfen. Buyurun. Şimdi tabii kötü bir takımda bir yıldız parladığı zaman aynı bataklıkta bir çiçek gibi, gül gibi, misali gibi sırıtır. Yani genç futbolcu olması. Bir de burada başkanın Avrupa'da piyasasının çok, yani çevresinin çok olması Hasan Arat'ın. Avrupa, Evet. yani dünya piyasasında etkili. Yani Semih'i onun için zaten milli takıma, A milli takımda oynamasını onun için çok istediler. Yani piyasa yapsın, kendini göstersin diye. Çünkü Semih'in herhalde ben şöyle de duydum, biliyorum. Yani ne kadar maç oynarsa, böyle kendini Avrupa'da gösterirse gidecek yani. Sanki garanti Evet. takımlar var gibi. Hasan Arat satacak onu. Ha, ederi de 20-25 milyon euro arasında istiyor Beşiktaş. Tabii veren vermez mi? Ama Hasan Arat bu çevresini kullanarak, bu camiayı kullanarak, Avrupa camiası futbol piyasasında çok çevresi var, spor piyasasında satabilir. İşte yazın Avrupa'daki maçta, Almanya'daki maçta, milli takımda iyi performans gösterirse e, satar. Hasan Arat yani Hocam, pazarlamayı yapar. peki Avrupa kulübü, sistematik bir Avrupa kulübü sırf başkanın çevresi var diye Semih Kılıçsoy'u eee, alır mı? Yani hani bir scout ekibi gönderip onu bir maçlarını izletip oyun sistemlerine uyuyor mu, uymuyor mu? Beşiktaş'ın Muçi ve Al Musrati'de yaptıkları gibi değil de daha profesyonel bir transfer hamlesi çalışması yapmazlar mı? Bak, Galatasaray ve Fenerbahçe El Musrati sezon başında 3 ile 5 milyon arasında teklif edilmiş bu takımlara, kulüplere. Fakat almamışlar. Ama sen gidiyorsun sezon ortasında menajersiz bir futbolcuya 12 milyon euro veriyorsun. 1 milyon kiralık, sonrasına hemen arkasından 3-5 gün sonra, bir hafta sonra hemen oyuncuya 12 milyon euro bonservis parası veriyorsun ve menajeri de yok yani. Hani menajerine para verdin 3-5 milyon, işte gerisini kulübe verdin falan filan yok. Direkt olduğu gibi parayı sen kulübe verdin yani. Mutlu hocam, ne diyorsun? Yani sence yani Semih böyle bir transfer komitesi olmadan, izlenmeden falan veya Şimdi Avrupa Kupası'nda mı izlenecek hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Semih bu sezon ortaya çıkan bir futbolcumuz. Yani Semih'in ne kadar sürekliliği olacağını tam bilemiyoruz işin Evet. açıkçası. Yani tamam, bu sezon ortaya çıktı. Bu sezon başarılı. Belirli bir yol kat etti. Ama önümüzdeki sezonun veya yani bir iki sezon bu şekilde devam edip edemeyeceğini veya işte sürekliliği olup olmayacağını bilemiyoruz yani.
Ha tamam, başarılı oldu. Büyük bir ihtimalle milli takıma da alınacak. Ancak işte bir şey yapamıyorum. Ben yani işin açıkçası tam yani bu kadar iddialı olamıyorum yani. Ayrıca Adnan Hocam'ın dediği rakamlar 20-25 milyon eurolar falan veya Beşiktaş tarafından bahsedilen bu rakamları ben ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Yani Hocam ben de vermiyorum ya. Yani bu kadar yani tamam kendini göstermiş bir futbolcu için de bu kadar bir paranın ortaya konulabileceğini düşünemiyorum. Düşünün yani bir O Arda rakamı gibi. Beşiktaş istiyor yani. Beşiktaş Evet. istiyor Ha, o rakamı. tabii yani isteyebilir de yani verene bak lazım yani. Çünkü şöyle Mutlu Hocam, Beşiktaş futbolcu satmadan transfer yapamayacak. yapamayacak. Evet. Yani dediği gibi Barış Hocam 8-10 tane futbolcu değiştirecek, alacak. Ya Bunların muhakkak içinde tabii. Evet. tabii bunların içinde serbest bırakacağı, para ödeyeceği futbolcular var. Cebinden yani üstte para verip göndereceği futbolcular var. Evet. Zaten şu anda UEFA'da izlenimde Beşiktaş. Yani futbolcu satmadan transfer yapamıyor. Ondan dolayı bunlar şimdi Semih'i parlatırsak şöyle buradan ona güveniyorlar. Bir de şimdi Semih'i izlediler derken zaten şöyle dünyadaki scout ekipleri her ülkeden Barış Hocam 16 yaş, 22 yaş grubu Evet. futbolcular işte 19 yaş, 20 yaş işte A milli, genç milli takım. Bunlardan her ülkeden 20-30 tane genç topçuları sürekli izlerler. O Sürekli yaşlarda yani. başlıyorlar diyorsun Tabii o izlemeye. yaşlarda başlıyorlar, izliyorlar. Yani bunlar Semih'i izlemişlerdir, izliyorlar zaten. Semih gibi daha futbolcular var. Bunlar izleniyor. Ha, o ederi, başarısı nedir? Artık onların notlarına bağlı, onların izlenimlerine bağlı. Milli takımda şu anda tek Beşiktaş'ın tutacağı dal milli takımda başarılı olmaz. Onun haricinde zaten o parayı zaten vermezler. Mümkün değil. Evet. Ya hocam hiçbir Ben, Avrupa maçı oynamamış. Sadece ligde oynamış bir oyuncu. Yani şimdi üst düzey maçları nasıl oynayacak, nasıl edecek? Yani tabii biraz tabii ki yani 20-25 anlamında söylüyorum. Yoksa tabii ki Evet, evet, tabii. başarılı olma şansı var illaki yani. Ama 20-25'e olur mu olmaz mı bilemiyorum yani. ya şimdi Barış Hocam yani Beşiktaş kulübü için yani ülke futbolcusu adına yani inşallah 20-25'e de verirler. Yani bunu İnşallah hocam, inşallah. Tabii ki gönülden de canım. isteriz. Tabii Ama ki, ben tabii şunu ki. da söyleyeyim. Ortada bir de gerçek var yani. Gerçeği yani göz ardı da Tabii edemeyiz canım. yani. Şimdi Tabii, ben tabii, tabii. şahsi fikrimi söylüyorum. Yarın bir gün tabii bunlar da ortaya çıkar. Avrupa Şampiyonası'ndaki tabii sergileyeceği performans da bunu belirleyecektir. Ancak şu an Semih'in edeceği rakam yani belki biraz düşük gibi gelecek ama size benim şahsi fikrimi söylüyorum. 8-10 milyon euro civarında bir teklif gelebilir. Yani Beşiktaş çok şey yapsa yani bastırsa hadi 12 milyon olsun. Yani daha üzerinde bir teklifin gelebileceğini ben ihtimal vermiyorum işin açıkçası. Ben söyleyeyim mi hocam? Bak ben de kendi düşüncemi söyleyeyim. Evet. Semih'in ederi 8 ile 12 arası Evet. ama sonraki satıştan %25-30 Beşiktaş pay isteyecek. Çünkü genç bir oyuncu, önü açık, Evet. genç bir oyuncu, önü açık ve diyecek ki tamam hani şansını kullansın. Oyuncu da eğer istiyorsa ki oyuncu isterse takım tutamaz da zaten. Hani o zaman takım ne yapacak? Gelse birisi dese ki ben 5 veriyorum. Oyuncu dese ki evet 5 verdiğiniz yerde ben top oynamak istiyorum derse hiç kimse bir şey yapamaz da yani bu sefer. Mecbur satmak zorunda. Ha o zaman kulüp ne yapacak? Kendisini garantiye alabilmek için diyecek ki hem menajeriyle, oyuncunun menajeriyle oturup konuşacak diyecek ki tamam senin önünü açacağız git ama sen de bize gitmeden bu camiaya bir sözleşme anlamında böyle bir kulüple konuşup şey yapacağız. Kabul ettirmeye çalışacağız. E, Evet. Bu böyle bir yani sonraki satıştan %20-25 gibi bir pay falan talep edebilir yani Beşiktaş kulübü. Ya o Bir de şeyde şimdi evet. Bir sözleşmesinde de bazı şartlar muhakkak olacaktır. Yani o ayrı bir konu. tabii tabii Yani, onu maddeler evet. koyarlar. Evet. Evet. Bir de mesela şöyle bu mesela Türkiye'den böyle futbolculara niye Avrupa falan böyle almaya başladılar. Eskiden bu kadar yoktu. Birkaç senedir bayağı var. Evet. Oradaki Türk taraftarlarını da çekmek istiyorlar. Yani Türk Elbette. izleyicilerine, Türk Aa, piyasasını da yakalamak istiyorlar. Yani ticari düşünüyor adamlar yani.
Tabii. Yani bak, Ya forma satışıydı bilmem tabii neydi forma falan. satışı, o satışı, yani gerçekten Türkler Avrupa'da etkili yani. Çok Türk var yani nüfus sayısı. Tabii. Yani bunun işte en büyük şans Almanya, Hollanda gibi işte ülkeler daha şanslı çünkü daha kalabalık. Onun için Aynen. Türk futbolcu böyle genç almışken de diyorlar işte genç önü açık olan futbolcular olsun diyorlar. Şu anda Türkiye'de zaten Semih'e daha o yüksek 20-25 milyon sırası gelmez. Çünkü Barış Alper, e, Evet. Kahveci var Evet. Fenerbahçe'de. İrfan Bunlar Can. da bizim Kerem var. Bunlar da bunun önünde, Semih'in önünde yani. Şu anda Tabii. Türkiye'den atıyorum Daha futbolcu Semih bu alacaksın bu sene çıktı Avrupa'dakiler. yani. Evet. Tabii, Kesinlikle Hakan Hocama katılıyorum. Kesinlikle tabii. doğru bir tespit yani. Aynı Avrupa'daki takımlar Türkiye'den futbolcu alacaksa öncelik bunlarda var yani. Tabii. Bu hafta da Onun için Hakan Hocam bu arada tabii. ekleyeyim. Bu hafta da Galatasaray Sivas maçı için Barış Alper Yılmaz'ı izlemeye gelecek 2 tane Avrupa kulübü var. İsim vermek istemiyorum. Onlar da Ver Biliyorum. hocam ver hocam, isim ver, izleyicilerimiz şimdiden bak, yayınlarımızı geçen ne dedik hocam? Geçen Galatasaray yayında Mutlu hocamla yaptığımız yayında dedik ki, ne dedim evet, ben? Abdurrahim Albayrak listede olmayacak. Erden evet, Timur'un da listeye girip girmeyeceği şu an itibariyle belli değil. İstemiyor aslında dedik ama işte bak evet. 2 gün önceden Hocam Abdurrahim konuşulmaya başladı. Albayrak girecek diyorum ben. Ben hocam girmeyecek ya. Yani şöyle Neyse e, ab- Galatasaray'a gelince anlatacaklarım var. Evet, tamam hocam. Fenerbahçe'ye Senin öyle gelince de yapalım. bomba. Öyle yapalım. Fenerbahçe'ye Öyle gelince yapalım. de bir bomba haberim var. Evet, Peki evet, tamam hocam. Hocam Adnan hocam, senin zaten şu an hayranların ekran Evet, başında senden teşekkür gelecek ederiz. bomba haberi bekliyorlar hocam. evet, Yani Tamam. kimsenin konuşamadığı şeyleri biz burada yayınımızda konuşuyoruz. Hocam Konuşuruz. Beşiktaş'tan muhtemelen gidecek isimler Tayfur Bingöl. Her ne kadar bugün gol atmış olsa da Joe Varol. Hocam bir tane Ante Rebic diye bir oyuncu var. Hiç duydunuz mu ismini Rebic. ya? evet. Rebic. Alırken sezon başında duyduyduk. Ya enteresan bir şey. Yani neyse, şimdi girmeyeyim. İsimleri okuyayım. Sonra Evet. diğer takımlarımıza geçeriz. Amerti hocam. Onana. Mesela Onana da hiç doğru düzgün Sahte değil mi? Onana, sahte Onana. Onur Bulut. Ondan sonra Gökhan İnler. Chamberlain hocam. Svensson olayı var hocam. Svensson olayıyla ilgili size gelen bir şey var mı? Bilgi var mı? Adana Demirspor falan tekrardan böyle bir şeyler var, olaylar var. Demirspor'a Bilmiyorum siz. geri dönebilir, evet. Evet, değil mi? Demirspor'a geri Evet, dönebilir. dönebilir, Böyle bir evet. görüşmeler var. Semih Kılıçsoy da zaten satışla ilgili bir Zaten, durum söz konusu var. zaten Barış Hocam, Beşiktaş'ta. ben Gökhan İnler'i Demirspor'dan Beşiktaş niye aldı hala anlamış değilim. Yani ne vardı da aldı onu anlamadım. Hocam o Yere, işlerin içinde başka şeyler var. Şimdi ya başka Evet, şey evet. dönüyor Bence de zaten başka tabii. şeyler var. Evet, yani aynen. o iş, oyuncu lazım oldu. Oyuncuyu alalım, edelim, işte oynatırız Yok, falan yok, olayı değil hocam. Bu yok. iş başka şeyler. Şimdi biz bu konuya girmeyelim. Biz biliyoruz neler olduğunu da. Bu başka bir yayın olayı. Onu başka bir yayınımızda konuşuruz. Mutlu hocam, eklemek istediğin bir şey var mı Beşiktaş'la ilgili? Yok, şu an yok. Yani zaten eklenecek bir şey yok yani. Orada bir dördüncülük yarışması vardı. Rizespor'u da galip gelseydi Beşiktaş'ın üzerine çıkacaktı. Evet. Yani tabii ikisi de vasat bir futbol oynadı. Bu arada geçen haftada konuştuğumuz Barış Hocam, özellikle senin beğenmediğin Varol golü atması da çok ilginç oldu. Hocam Yani. ben yine beğenmiyorum. Yani Evet, yani. tamamen çok bugünkü attığı gol, yani artık şans eseri diyeceğim yani. Evet, Hocam evet. oyuncu değil hocam. Yani çok ağır bir oyuncu. Ya Bir ben defans Beşiktaş oyuncusu, çok süratli. Günümüz futbolda çok süratli olacak hocam. Artık boymuş, havadanmış falan, bu iş bitti hocam. Kimse havadan top oynamıyor artık. Herkes yerden ve hızlı atak oynuyor. O Barış yüzden Hocam, seri Barış Hocam, oyuncular lazım. Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izledik, iki maçlarını Evet, da. evet Bu hocam, bizim bu izledik değil mi? saydığın futbolcular orada 30 dakika dayanabilir mi o maçlarda? Hocam ne 30 30 dakika, dakikası? 20 dakika. Mümkünatı yok hocam. 30 Ya dakikada nefessiz 13 tane gol kalırlar ya, atarlar hocam. sağda Efendim, yığılı bölürler ya. hiç Nefesleri yetmez. şansları yok hocam. Şansları yok. Kesinlikle şansları yok. evet, evet. Mutlu hocam, bir Barış şey diyecek Hocam, misin? evet, Buyurun. Beşiktaş için sadece şu cümleyi kullanacağım. Pardon.
Beşiktaş bal yapmaz arı gibi. Yani çalışıyor da böyle boş çalışıyor yani. Diyor kesiyorsun da demiş usturağın ters düzüyle kesiyorsun. Yani Beşiktaş o misal. Yani kesiyorsun da usturağın Ama ters. bu sezon için diyelim hocam. Yani Tabii şimdi canım, yani bu sezon üzerinden yorumluyoruz biz zaten Beşiktaş'ı. söylememiz mümkün değil yani. Şu Tabii anki canım. Yoksa Beşiktaş haliyle kulübü büyük bir camia. Yani tabii ki hem canım yani. hemen düzeltirler ha. Yani bak Galatasaray, Fenerbahçe bilmem ne daha önceki sezonlarda Düzelsin falan de Barış Hocam, ne şöyle kötü sezonlar geçirdiler hocam. düzelsinler de ya Türkiye'de rekabet ortamı artsın. Yani bütün Tabii takımlar canım ihtiyacı var şampiyonluk yani havasında, Süper Lig'in. şampiyonluk şeyiyle hareket etsin. Yani Trabzon'u da yani isteriz ki diğer Anadolu kulüplerinden de çıksın yani şampiyonluğa kafa tutacak takımlar çıksın yani isteriz yani. Tabii ki olsun Hocam yani. öyle dedin de şimdi şöyle bir puan durumuna bakıyorum hocam. Hocam Evet. birinci ile üçüncü 41 puanım var arasındaki üçüncü. ya hocam Kaç yani puan? nasıl 41 mi? olacak bu iş yani hocam. Hocam 93-58 işte hesabını yapın hocam ya. Yani Trabzon üçüncü 58 35 Galatasaray 35 fark ya var. yani Beşiktaş'ta kaç? Beşiktaş 54 küsür. şu an 35 maçta 54 puan hocam. Neredeyse Yani %50 fark atmış. tabii canım. Ya hocam şimdi bak 35 maçın 35'inden bir puan alsan 35 puan yapar. 54'e tamamla 35'i. Yani hani düz mantık düşün ya. Bir O buçuk. kadar evet Bir hocam buçuk. yani ortalama bir ya inanılır gibi değil. Çok kötü yani. Çok kötü. Ve sezon Ee, sonu bu puan yüzü herhalde aşar diye düşünüyorum ben yani sezon sonuna ki hocam muhtemelen öyle olur zaten. Öyle olacaktır Zaten yani. şöyle Galatasaray şampiyonluk Fenerbahçe'nin 88-89 sezonundaki 93 puanlık rekorunu egal etti. Yani en Evet. büyük puanı 3 puan sistemine geçtikten sonra Fenerbahçe almıştı 93. Şimdi Galatasaray yakaladı. Galatasaray'ın bundan sonra alacağı her puan rekora gidiyor. Yani Rekora Galatasaray bu sene giriyor. zaten rekorları kırıyor yani. Her rekorla ben şimdi anlatmakla bitmez. Rekor üstüne rekor koyuyor. Zaten puan şeyi kırdı yani egal etti zaten. Kıracak. Yani 100 evet, puanı geçecek zaten. evet. Evet. Peki hocam Beşiktaş'ı toparladık. Yani Beşiktaş camiasına önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlıklarını Beşiktaş'ı yapsınlar toparlayamadık. biliyoruz. Beşiktaş konusunu toparladık. Yani Beşiktaş'ı toparlayamadık da. yani konuyu toparladık da Beşiktaş'ı toparlamak zor tabii ki bu sezon. Yani gerçekten Ama Barış Hocam, Samet Aybaba'nın olduğu o yerde ot bitmez ya. Ben ot var bitmez yaz bunu, hocam. Yok Ot ya. bunu yaz bitmez. ekranlara. Doğru Samet Hocam, diyorsun. Doğru Samet diyorsun hocam. Hocam'ı ben seviyorum ya. Ben de Hemşerimiz, sevmiyorum. Yani Ya insanlar hemşehrimiz ayrı bir tamam da şey ama ya hocam hemşerimiz gitti. yani. başarıyor Başarılı Her ki. yer kuruyor ya. Yok yok. yok Az önce, Samet az Hoca önce iyi. ne dedi? Adnan hocam ne dedi az önce? Samet Aybaba'nın söylediği Beşiktaşlı oyuncular için hepsi Tabii çöp çöp dedi ya. Bunlar çöp çöp dedi dedi yani. ya. Evet. Şimdi yani sana hangi oyuncu bu sefer saygı duyacak? Senin için hangi oyuncu sahada top oynayacak Evet. yani? Evet. Oynamaz Hocam abi yani. senin şimdi çalıştığın bir iş yerine, bir fabrikada çalıştığın bir iş yerine patronların Evet. sana dedi ki sen çöpsün, hiç işe yaramıyorsun dese sen Ya ya bitersin tabii ya. canım. Tabii Tabii, canım tabii. Bir yani. futbolcuya bir Kendini takıma Şey denir mi bu? olmaz, evet. tabii Aynen öyle. tabii tabii. Ve bir de bak şimdi Barış Hocam bu futbolcular şimdi Avrupa'daki ya da başka kulüpler bu çöpe niye para verip alsın? Yöneticisi çöp derse para eder mi adamlar? Yani Bak aynen ne öyle kadar hocam. yanlış bir şey yani ne kadar Çok çok yanlış bir yanlış. şey. Ondan sonra diyorsun ki Semih Kılıçsoy'a işte Heh, 20-25 istiyorum. Tamam da niye yani sen nasıl çöp versin diyorsun. adam? Çöp Tabii. diyorsun kardeşim. Olmaz. Olmaz Aynen hocam öyle. yani. Evet hocam, Adnan hocam. Gelelim Galatasaray başlayalım sonra Fenerbahçe'ye devam edelim olur mu? Öyle Olur, yapalım. olur, olur. Galatasaray camiasında biliyorsunuz Başkan Dursun Özbek'ini açıkladı. Listesini hazırladı. E, evet İki ara aday ara çıktı. Süheyl Batum da aday oldu. Süheyl Batum da aday oldu, evet. Şimdi sana soruyorum hocam. Hocam Abdurrahim Albayrak geçen yayınlarda söyledim. Abdurrahim Albayrak'ın listeye giremeyeceğini, Dursun Özbek'in listesinde olmadığını söyledim. Erden Timur'un da
an itibariyle, yani bir hafta önceki yayınımızda, daha artık bu konu çok fazla konuşulmazken bile, an itibariyle henüz listede adı yok ama görüşmeler devam ediyor şeklinde bir yayın yapmıştık. Yayında bunları dile getirmiştim, söylemiştim. Sen de tam tersini iddia ediyorsun hocam. Şöyle diyorsun: Abdurrahim Albayrak Dursun Özbey'in listesinde var diyorsun. Buyur hocam. Şimdi şöyle, ben bunlara var derken de tabii biraz da mantıkları kullanıyoruz. İşte Tabii tabii. geçen Demirspor maçında ben oradan bir başlayayım şöyle. Adana'daydım ya o zaman. Aynen, aynen. İnan o gün maç öncesi, maç sonrası Adana kilitlendi trafik. İnan Evet. yani. Ya müthiş bir şey. Yani Galatasaray sevgisi, futbol sevgisi. Yani Adana Süper Lig'de sürekli olmalı kardeşim. Ben onu bunu bilmem. Tabii. Gerçekten aynı İstanbul gibiydi trafiği. O. İkincisi, Abdurrahim Albayrak da o gün maçtaydı. Futbolcularla beraber gitti. Futbolcuların soyunma odasında beraberdi. Yani sahada tribünde yerini aldı. Abdurrahim Albayrak hazırlanıyor sezona. Şimdi Evet. Erden Timur'un olmaması, zaten Erden Timur yönetime illa gireyim demiyor. Yani AŞ'de de olur, dışarıdan da olur. O sorun değil. O zaten yönetimde değildi ki zaten önceleri ilk Hocam listelerde. işte bak, iyi yakaladın. Bak ben Ha, senin bunu söylemeni bekliyordum. Şimdi evet. bu olay illa listede olacaksın meselesi değil. Değil canım, değil yani. Buyur hocam. Erdem Timur aslında kalp kırıklığı var. Yani biraz kırıldı aslında yönetime, Camia taraftara, içerisinde, camia camiaya. içerisinde çok yıpratan da var hocam. Bunu Erden da Timur'u bunu camia da en içerisinde büyük çok yıpratan da var. sebebi Ali Koç. Ali Koç o kadar bunun belden aşağı Baskı ailesine yapıyor. kadar Evet. girdi ki yani çok aşağıladı. Bunu Erdem Timur kendini yalnız hissediyor. Yani ben işte savunulmadım. Sırf ben kendimi yani ben muhatap olmak istemedim. Onun yani seviyesine insem başka olaylar çıkacak dedi. Aslında çok güzel, haklı bir şey. Hocam ama Yani Erden bunu Timur'un da arkasında bir Galatasaray taraftarı var ya. Yani çok büyük bir işte bunu Galatasaray taraftarı var bunu hocam. belli etmediler diyor. Yani ettirmediler demek istiyor aslında. Ona rağmen yine küsmez Erdem Timur. Çünkü hocam şu anda daha projelerin daha yarısı bitmedi. Yani Dursun Başkan'la Erdem Timur'un daha projelerin yarısı olmadı. İşte Bankalar Evet. Birliği'nden Kemerburgaz, işte stadın yanındaki kapalı spor salonu, Florya'nın yapılışı. Erdem Timur bunların içinde yer almalı zaten. Bu projelerin kurucusu, başı Erdem Timur. Ha, yönetim listesine ben hiç bakmıyorum. Onlar zaten gel dediğin zaman görev yaparlar. Evet. Ama ben yani Erdem Timur listede olmasa bile Abdurrahim Albayrak olacağını, futbol şubesi sorumlusu olacağını yani bilmiyorum, nacizane biliyorum. Ama Süheyl Batum da Alp Yalman'ı aldı. Disiplin Kurulu Alp Başkanı Yalman'ı yaptı. aldı. Aynen Tabii. hocam. Ünal Aysal'ı aldı AŞ'nin başına. Onun da kadrosu güçlü. Ama şu anda Dursun Başkanı kimse yıkamaz. Hiç kimse Ya yıkamaz şimdi hocam. ben Yok. burada şunu belirtmek istiyorum. Ya başarıyla giden bir takıma niçin çelme takılmaya çalışılıyor ya? Ya niçin böyle bir şey yapılır? Ben aklım Hocam almıyor. Ya Ünal sezon Aysal sonu Ünal Aysal gidiyor. Süheyl Batum'a diyor ki seni destekliyoruz. Sen Evet. adaylığını açıkla. Ama hocam bak, Mutlu hocam, çok özür diliyorum. E, Arkadaşlar, yayınımızı izleyen arkadaşlardan ricamız, bir beğeni yaparsanız seviniriz. Abone olmayanlarınız da varsa abone olsa seviniriz. Hocam şurada da şöyle bir durum var. Demokrasiden bahsediyoruz ya, her anlamda demokrasi diyoruz, işte bu siyasette de öyle, işte ne bileyim spor alanında da öyle. Hocam bir adayın olması bence şeydir, yani elzemdir. Olabilir hocam, sıkıntı yok yani, bir aday şimdi olsun. Barış hocam aday Zaten olma Dursun Özbey'i şu an yıkabilecek bir isim yok yani. Şu anda zaten başarılı bir şekilde gidiyor yani. Ama bir aday olsun yani. Biri de çıksın karşısına yani. Barış hocam mesele aday olması değil. Yani şu an 4 hafta kalmış. Şampiyonluk aşamasında son kulvarda derler yani. Son kulvardasın. Yani arkandan bir rakibin var. Yine seni her ne kadar 4 puan gerinde de olsa kovalıyor yani. Sahada veya saha dışında her türlü şeye maruz kalıyorsun.
Yani benim anlatmaya çalıştığım buradaki yani muhalif kanadını ya kardeşim ne derdiniz ne ya? Ya bırakın bari sezon bitsin. Kongre kararını ondan sonra alın veya biz başkanımızı sonuna kadar destekliyoruz. Biz ondan sonra gereğini yapacağız deyin yani. Hocam Yani- bak, Galatasaray camiası iç dinamikleri, hani bu Galatasaray Lılar var ya, böyle Galatasaray liseliler falan, özellikle bu başarılı iş Liseliler, adamları evet. falan filan, liseliler. Hocam bak, Galatasaray'da başarısız bir başkanı ibra etmediler. Burak Elmas'ı ibra Burak- etmediler, yıktılar. Ha, ama Dursun Özbek öyle değil. Dursun Özbek şu anda hem ekonomik anlamda çok iyi gidiyor. Yani seneye Galatasaray'ı Bankalar Birliği'nden çıkartma gibi bir vaadi de var. Bir planı, projesi de var. Artı sportif anlamda da Galatasaray Evet. spor takımı, futbol takımı şu an şampiyonluğa gidiyor. İşte bu sezon satış transferlerde yapmış olduğu, özellikle Sacha Boey, sonra ellerinde çok güzel şu anda satabilecekleri isimler var. Yani Galatasaray şu anda çok, biz hocam seninle geçen yayınımızda hep konuştuk. Ne dedik? İyi bir ivme yakaladı. Bundan sonra makas daha da açılabilir gibi konuştuk hocam. Evet. Şimdi Barış Hocam, Burak Elmas mali yönden ibra edildi de idari yönden ibra edilmedi. Onu antiparantez belirteyim. Özür dilerim hocam. Tamam. Sağ ol. Ee, Teşekkür ederim. Mali yönden Adnan Polat ibra edilmemişti. Adnan Polat Evet. yönetimi var. Burak Elmas Sanırım ben ibra de onunla karıştırdım. Özür dilerim Evet. hocam. Tamam. Evet. Teşekkür Şimdi ederim hocam. ayrıca Dursun Özbek'le ilgili Rezan Özdemir Adnan Hocam çok Evet. iyi yakından Evet. tanıyor. Aha. Evet. Büyük desteği var. Arkasında ayrıca Turgay Kıran eski başkan adayı ve Mete İkizer buna çok büyük destek verenlerden. Bunlar ayrıca Abdurrahim Albayrak'la da görüşüp yani listeye Abdurrahim Albayrak'ı almak istiyorlar, yani bu grup Abdurrahim Albayrak'ı almak istiyorlar. Abdurrahim Albayrak'ı da hatta söylemişler, mesele değil demiş, yani benim olup olmamam önemli değil ama ben her türlü desteği de veririm diye söylemiş, yani olabilir de demiş, yani böyle bir açık kapıda bırakmış, yani böyle bir durum söz konusu yani. Hocam Evet hocam. Abdurrahim Albayrak takımla, yönetimle deplasmanlara gitmeye başladıysa oradan yani Muhakkak, tabii. he, Ya olsun da yani Abdurrahim Albayrak Hocam, yani olsun hangi hocam, listede olursa olsun. hocam yani. net söylüyorum. Birkaç saat önce liste teslim edildi. Abdurrahim Albayrak yok hocam. Net. Bak, ya liste teslim zaten Yok, edildi. biliyorum. ben var Şu an demedim. itibariyle Abdurrahim Albayrak yok yani listede. Barış hocam, ben var demedim. Reza Ha, ama aldırmaya çalışıyorlar diyorsunuz aldırmaya yani. çalıştıklarını falan söylediler. Yani o şekilde Evet. Turgay Kıran veya işte Mete İkizer falan bayağı bir şey yapmışlar. Görüşme falan yapmışlar da o da demiş yani benim olup olmamam önemli değil. Ben takıma her türlü desteği veririm demiş yani. Demek ki listeye girmedi yani. Fark etmez. Ben asıl bombayı söyleyeyim mi şimdi size? Galatasaray'daki söyle bakalım. listeyle ilgili. Şimdi Evet. hocam, Adnan Polat Mustafa biliyorsun. Sarıgül'ün oğlu vardı. Yok, Adnan Polat hocam. Önceki Adnan listede Polat. var. Adnan Polat biliyorsunuz Galatasaray ya küskün bir başkan. Galatasaray'a uzun Evet. zamandır maçlarına gitmeyen, camiaya biraz küsmüştü. İçine Haklı kapanmıştı. olarak. Haklı olarak. Haklı olarak. Hocam son Evet. dönemlerde Adnan Polat şu anda maçlara gider oldu. Yavaş yavaş Dursun Özbek'le de temasa geçmeye başladı. Ve Adnan Polat sürpriz bir şekilde bir hamle olabilir. Ama bu net bir şey değil. Sadece benim izlenimim, benim öngörüm, görüşüm, Adnan Polat'ın eğer sahaya girmeye başladıysa, yani artık maçlara gidip işte sıcak temaslara başladıysa, hocam başarının olduğu her yerde herkes olmak ister hocam. Şimdi Tabii Galatasaray, canım. Tabii. şimdi herkes başarılı olan bir yerde isminin, esamesinin geçmesini ister, okunmasını ister. Bu eski kurtlar sahaya indiler. Cin Yavaş gibiler. yavaş. Cin bunlar. Cin. Bunlar Aynen, ticaret adamı. aynen öyle hocam. Yavaş yavaş bunlar kendilerini göstermeye başladılar. Dolayısıyla an itibariyle Dursun Özbek kimse yıkamaz. Evet, ama
Dursun Özbey'in yanında durup ona destek verenler de listelerde kendine yer bulabilirler diye Hocam düşünüyorum illa yani. zaten herkes listede olacak demiyorum. Nasıl bir Tabii parti düşün. canım. Herkes milletvekili oluyor mu? Yok Yok. yani o liste bir formalitedir. Belki o listedekiler hiç ağır toplardan da değil o listeler. Sadece Evet. formalite listeler duruyor. Asıl ağır toplar dışarıdan destek verenler faydalıdır yani. Çünkü Evet. bunlar hep iş adamı. Bunlar yarın inşaatçı, bilmem işte hukukçu, şucu, bucu. Süheyl Batur mesela iyi bir anayasa profesörü, hukukçusu yani. Evet. Çok yani boş adam değil ama işte şu anda Dursun Başkan başarılı olduğu için işi zor. Evet. Ee, Mutlu hocam ne diyorsun? Var mı ekleyeceğin bir şey listelerle Ekleyeceğim bir ilgili? şey yok. Listelerle ilgili sadece Erden Timur'un olmadığı kesinleşti artık yani. Erden Timur önümüzdeki sezon listede olmayacak yani. Ha, desteğini tabii muhakkak verecektir ama listede olmayacak. Herhalde onun bildiğim kadarıyla birkaç mahkeme falan olayı da olunca bayağı Var, bir var. Evet. yıprandığı söz konusu ediliyor yani. Hocam bunlar taktik hep. Evet. Hep Hepsi taktik bunlar. taktik. Sen merak Ama etme ha. Tabii tabii. Erden Timur'un kendine ait bir taraftar grubu var. Kendine ait derken yani Erden Hı. Timur'u sevenler grubu var yani. Sevgisi var ha. Evet, Evet. sevgisi var. Taraftarlar çok istiyor Erden Timur'u. Yok Böyle de o taraftarlar şöyle sandı aslında. sahip Erdem Tümür çıkıyorlar takımı yani. bırakacak komple ya sandılar yani. Yani Evet. futboldan eline terini çekiyor sandılar. Öyle bir şey Yok. yok yani. Eline terini Tabii çekme yok. olayı yok tabii de yani Yok. işte yönetimde yer almayacak bu dönem herhalde. Önümüzdeki dönem. Evet. 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 Arkadaşlar yayınımızı henüz beğenmediyseniz bir beğeninizi alırız. Abone olmayanlarınız da varsa abone olarak bize destek verebilirsiniz. Peki hocam transferlerle ilgili bomba listenizde ne var? Bombalar var mı hocam? Adnan hocam söylesin, önce ben cevap vereceğim, benim de kendime Vallahi göre bir bilgim. Tabii tabii tabii. Buyurun hocam. o bombaları ben şöyle sayayım. Transfere geçelim ya. Transfere geçelim. Kerem Aktürkoğlu'na 10 milyon euro bonservis bedeli biçti Galatasaray. Çok düşük bence. Yani Çok Bence düşük çok neden, düşük hocam. vermiş. Çok düşük. neden oldu, ne oldu ben anlamadım. Burada da bir oyun var, plan var. Ona ben yönetimi anlayamadım. Yani Kerem şu anda Galatasaray'ın yıldızlarından yani. En iyi para edecek futbolcularından. Yani Barış Alper bir 20-25 ediyorsa Kerem de bir 20'den aşağı etmez bence yani. Evet. Bu bir önemli şey. Bir de mesela TFF Galatasaray'a 4 tribün cezası verdi. Ne hikmetse bu Sivas maçından önce. 4 tane tribün kapanacak şu anda. Bu hafta cezalı 4 tribünü. Bu da bir saçmalık bu yani günün olaylarından. Şeye gelince de Galatasaray'a bu Casemiro çok önemli bir futbolcu biliyorsunuz. Bununla bir de Kamara orta sahaya bu ikisini yerleştirmeye çalışıyorlar. Çünkü senenin kadrosunu, Şampiyonlar Ligi kadrosunu şimdiden Galatasaray şekillendirmeye başladı. Yani çok A klas. Zaten Zaha'yı falan gönderiyor. Onları anlatacağız zaten. Evet. Bir de Manchester'da Varane diye bir defans var. 1.91'lik. Çok etkili bir defans futbolcusu. Bu da büyük ihtimalle Sanchez iyi bir paraya gidecek. Bayağı ciddi istiyorlar. Evet Onun hocam. yerine Varane'ı Napoli. alma. Evet. Bu Rafa Silva zaten ciddi şu anda Galatasaray neredeyse anlaşmıştır herhalde bence bu futbolcuyla anlaştı biliyorum. 10 numara. Yani Mertens'i ara sıra oynatacak ama bu sürekli oynayacak bir futbolcu. E, iyi bir futbolcu. Ondan sonra bu Hatay'ın golcüsü vardı Empanze. Gitmişti Evet. gol kralı. Şimdi o gittiği takımda esiyor. Gol makinası deniyor. Bununla Galatasaray şu anda görüşüyorlar. Yani bayağı ilerleme kat etmişler. Bilmiyorum Galatasaray'da yaşı da 28 aslında. Orhun Kökçü'yle ciddi takımıyla da görüştüler. Orhun Kökçü de gelmek istiyor Galatasaray'a. Çünkü yerli transfer de artık Galatasaray yerli transfere de ağırlık veriyor. Hocam çok bir virgül özür diliyorum. Arkadaşlar şöyle yayınımıza sizler de destek katabilirsiniz. Yani sizin de inandığınız bir oyuncu gelme ihtimali var falan diye düşündüğünüz net bir şey varsa yazın mesajlarla, biz de burada sizin mesajlarınızı da hem okumuş olur hem üzerine de yorumlamış oluruz. Alexis Burhanettin Bey'e de Sanchez var. teşekkür ediyoruz bu arada. Alexis O, Sanchez var o, bu. onu ben söyleyecektim Adnan hocam.
Tabii. Ben notlarım arasında almıştım onu. Evet. Zaten Inter'de oynuyor. Son sezonu bu sene. Evet. Sözleşmesi Evet. son sezonu. Icardi'yi 35 yedek yaşında. bırakacak futbolcu olarak söyleniyor. Evet. Evet. Yani şu anda yani A klasmanda Galatasaray'ın görüştüğü futbol. Ha, yerli bayağı Almanya'da yurt dışından gurbetçi genç çocuklar var, görüşüyorlar. Birkaç da Avusturya'dan bir genç isim söyleyeyim mi size hocam? Evet. e, Avusturya'dan bir isim Muhammed mi? Nasıl bir isim var? Söyle bakalım. Hocam Salzburg'dan Peter Radkov hocam. Gündemine aldı Galatasaray. Peter Evet. Radkov Salzburg takımından. Ama gündemine aldı. Hani olur olmaz onu artık bakacağız ilerleyen dönemlerde. Ha Evet. biliyorsunuz bazen her şey ortaya çıkıyor, atılıyor bilmem ne oluyor falan ama bir de biliyorsunuz menajer olayları Türkiye'de inanılmaz prim yapıyor. Yani şimdi menajer ne yapıyor? Gidiyor gazete şeyine gidiyor işte gazeteciye gidiyor diyor ki al diyor şu 3-5'i diyor. Sen diyor filanca oyuncuyu pompala diyor piyasaya diyor. İşte Tabii, tabii, tabii. yaz diyor. Şişirme. Şişirme, evet. Şişir bunu diyor. İşte bunun fiyatını şöyle yap diyor. Böyle yap diyor. İşte bunu sürekli bir hafta 10 gün yaz diyor. Veya transfer sezonu boyunca yaz diyor. Ben diyor bunu diyor pazarlamak istiyorum diyor. Onun karşılığında da işte ee, ya hocam neler dönüyor ya neler var neler Bir de var hocam ya. Okan Hoca'yla sözleşme yapıldı. Bunu tabii törenle yapacaklar. Tabii Sözleşme tabii imzalandı. evet evet evet. Şu anda 30 milyon aldığı yıllık ücret şu anda 60 milyona çıktı. 2 yıllık sözleşme yapıldı. Bu zaten kamuoyuna açıklanacak. Törende yapılacak. 2 yıllık sözleşme yapıldı Tamam Okan hocam. Hoca'yla. Tamam hocam. Bir de işte duyuyorsunuz Barış Alper'in başarısında Şaseboy'un kişisel çalışma uzmanıyla çalışmış Burhanettin Bey'in antrenmanlar. de mesajına cevaplayan hocam siz bunu devam Evet, ettirin. Barış Alper şöyle yani parayı verirseler iyi bir para Galatasaray'ın istediği parayı verirse gidecek. Gider yani. O da Avrupa'yı istiyor. Yani bu şeyle değerini bulan futbolcu Galatasaray satar. Her takım satar. Ama Barış Alper de şu anda artık Avrupa'ya yakışır. Gerçekten Galatasaray'da olgunlaştı. Belli bir şeye geldi. Ha, burada para. Yani Galatasaray şu anda belli o parayı vermezse görmezse vermez zaten. Niye? Elinden yıldızı Yok niye yok versin? Barış'ı vermez hocam. 25'in altına Tabii. asla vermez hocam. Tabii. Yani Değerinin 25'in altında altına vermez. vermez. O Hocam değerini bulursa verir. bugün sosyal medya hesaplarımızda Barış Alper'le ilgili bir paylaşım yaptım. Orada hani şunu sordum. İşte Avrupa'dan iki takım tarafından izlendiğini ve sizce Eder'i ne yapar dedim yani. Orada bir tane mesaj dikkatimi çekti. Bir arkadaş şöyle yazmış. Barış Alper 25'ten aşağı yapmaz artı sonraki satıştan da kar payı diye bir Muhakkak onu koydurması lazım zaten. evet bir mesaj gördüm okudum. Bir de Ben o de Barış Hocam, pardon, Keçiören Gücü'nde zaten geldiği takımda %20 Galatasaray sattığında pay var zaten. hocam %20 yani o tabii. Keçiören hayatında göremeyeceği parayı görecek hocam. Yani düşünsene Galatasaray onun için 20-25'lere ucuza satsa. vermez. Onun için ucuza vermez. Çünkü Tabii. Keçiören'e de para verecek. %20 pay verecek. Onun için Aynen belli bir öyle. limitin altına inmezler. Evet. Evet Mutlu hocam senin listende hangi isimler var? Şimdi Adnan Hocam yeterince listeyi açıkladı zaten. Bize bir şey kalmadı. Yani Ay sen de say fark etmez Say yani. hocam say. benim en büyük bomba Alexis Sanchez'ti Inter'den. Evet hocam. Daha önceden de geçmiş yıllarda Galatasaray yine talip olmuştu biliyorsunuz yani. Galatasaray'ın hep aklında olan bir isim. Çok Bu ciddi dönemde görüşülüyor şu anda onunla ya. Evet. çok ciddi görüşülüyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani Sanchez'i şimdi Galatasaray Vinicius'tan istediği verimi yedeği şeyi alamadı. Yani Icardi ile Alexis Sanchez o takımda muhakkak Mutlu hocam oynarlar. şöyle virgül de koy. Icardi belki bu sezon transfer yapabilir bak. Evet. Çünkü niye bu türlü futbolcular değer verip alırlar. İyi futbolcu, iyi golcüler. Bunlar Evet, dünya evet. piyasası. Yani bu belki şampiyonluktan sonra bir bakarsın Icardi'ye vermişlerdir 30-40 milyon euro. Gider. Gönderirler. Evet, aynen Tabii, öyle. tabii, tabii yani Ya bir de şöyle bir şey var Atlan Hocam. Seneye yani sadece Türkiye Ligi olarak düşünmemek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'ni de göz önüne alacak olursak yani kesinlikle bunu dikkate alacaklardır. Yani iyi bir kadro kurmanın peşinde olacaklardır. Yani buna mecbur, evet, eminim. Yani. mecbur. Evet.
Yani alırlarsa da Alexis Sanchez Hocam çok ileri- özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Teknik bir konuyu anlatacağım. Arkadaşlar şu anda aynı anda 5 kanaldan yayın yapıyoruz. 5 kanaldan yayın yaptığımız için ister istemez internet tabi programında biraz şey var. Ama bunu bir dahaki yayında düzelteceğim. 5 yayının fazla olduğunu, yani aynı anda 5 canlı yayının fazla olduğunu fark ettim. Bir dahakine bunu daha minimize edeceğiz. 3'e falan düşürebiliriz. Buyur hocam. Özür diliyorum. Evet. Estağfurullah. Yani şimdi Alexis Sanchez'i Galatasaray aldığı vakitte yani Inter'de yani şampiyon olmuş, açık ara onlar da şampiyon oldu bu yıl. Kadrosunda olan bir futbolcunun Galatasaray'da da başarılı olacağına kesinlikle inanıyorum ve alınması yönünde desteklerim yani. Casemiro'yu da çok istiyorum abi. Dinamo gibi adam bunlar. Casemiro. Dinamo Ha, gibi. evet, Yorulma evet, bilmiyor Casemiro, bunlar. evet, Evet. aynen öyle. Ve sakatlanmıyorlar da bu türlü futbolcular. Evet. Bak Ayrıca doğru bir şey söyledin hocam. evet, Tabii. yerli kadrosundan ben bir futbolcu isim vereceğim. Daha önce Nürnberg'de bir futbolcu söylemiştik. Barış hocam hatırlarsan. Evet hocam. Türk bir kardeşimiz. Onu da milli takıma almışlardı. Türk milli takımına. Evet hocam. Onun haricinde Almanya Stuttgart'ta oynayan Atakan Karazor var. Almanya Evet hocam. oynayan Atakan Karazor. Amcası da benim arkadaşım. Tamam Çok sen devam et. Ben hemen oyuncuyla ilgili detayları bir bulayım hocam. Evet. Sen devam et. Atakan. Karazor. Amcası da benim çok samimi bir arkadaşım. Yani Atakan'ın da ileride gelecek vaat eden futbolcular arasında olabileceğini düşünüyorum ve söylemek istiyorum. Yani Stuttgart'ta da gerçekten kayda değer bir yol kat etti. Şu an ilk 11'de sürekli oynayan bir futbolcumuz. Hocam yaş 27 diyor ya. Evet doğrudur. Ya şimdi biz de 96'lı. Kerem Demirbay'a da dayı diyoruz. Yani o da mesela Evet. Leverkusen'de oynadı, şey yaptı ama Galatasaray'a geldi. Hocam Gayet faydalı oldu şöyle yani. şunu şimdi şöyle söyleyeyim ben sana o zaman. Şimdi yaş 27 yaşına kadar gelmiş bir futbolcuyu ne milli takım görmüş ne Türkiye'den şu ana kadar ismi anılmış. Bu biraz şey olmaz. Bir de Stuttgart gibi bir takımda oynuyor. Fena bir takımda değil yani. Almanya Ligi'nin Doğru diyorum yani. kalbur üstü takımlarından bir tanesi yani. Hocam Evet. bu sezon 30 maç yapmış. 3 asist ile devam etmiş. Yani şu anki mevcut piyasa değeri 10 milyon euro diyor. Evet. Ama hani bakınca 30 şimdiye kadar maç iyi çoktan maç yani. 30 maç. Ya ben onu diyeceğim. 30 Şimdi, maç iyi maç, evet. Tabii. yani Barış Hocam yani şimdi burada bir istikrar söz konusu. Yani bu kardeşimiz Stuttgart gibi Almanya'nın belli başlı takımları arasında oynuyor ve Tabii Stuttgart, evet, sürekli kalburüst, söz aynen. konusu yani. Şimdi mesela Galatasaray'a Kerem Demirbay da gelirken kafada hep soru işaretleri vardı. Acaba yani faydalı olabilir mi, olamaz mı? Yaşı ileri falan gibicesinden. Yani Evet. Atakan kardeşimizin de ben bu şeyde başarılı olacağını düşünüyorum şahsen yani. Verimli olacaktır yani, emin olun. Öyle bir Hocam peki adı geçiyor mu? Herhangi bir Türk kulübüyle ne dedin sen onu? Türkiye'den isteyenler var, onu biliyoruz ama Galatasaray'la herhangi bir adının geçtiğini de şu ana kadar herhangi bir şey duymadık ama Yani Anadolu takımları herhalde başka biraz daha şey takımlarla, yapar. iletişim halinde. Evet. Evet, aynen. Memleketi Aynen nere öyle. hocam? Türkiye'den nerede? Hangi memleketten biliyor Konya. musun? Konya. Konya. Ereğli. Konya Ereğli. O zaman Ereğli, direkt evet, Konya Ereğli. Konya'ya gelir hocam. Konyaspor'a gelir hocam. Evet, olabilir. Niçin olmaz? Ama ilginç bir Ama- bilgi verdin hocam. Çok ama, enteresan, ilginç bir bilgi verdin. 3-4 Yani- büyüklerin haricinde gelmez o futbolcu. Neden dersen Stuttgart gibi bir takımda 30 maç evet oynuyor. hocam. Ya Galatasaray, Fener, Beşiktaş'a gelmediği müddetçe Konya'ya falan gelmez Şampiyonluğa yani. oynayan bir takıma Tabii, gelmesi daha isabetli olur diye Gelmez. düşünüyorum. Şöyle bak, 2024'te Bundesliga'da 2023-24'te 30 maç yapmış, 3 asistlik bir performans göstermiş. Yine Evet. Almanya Kupası'nda 4 maç yapmış. 2023'te Bundesliga küme düşme playoff'larında oyuna girmiş 2 defa. Ama onun Evet. öncesinde de ikincilik Bundesliga'da 2019-2020 arasında 23 maç 2 gollük bir performans göstermiş. Yani istikrar anlamında evet, ama skorer bir oyuncu mu? Oyuna çok katkı yapar mı? Barış Ya hocam şöyle sistem takımlarında bu tarz oyuncular oynar. oynar.
sistem Evet. takımlarında. Belli Ama çizgide gidiyor yani. Belli Evet. çizgide Evet, gidiyor. aynen öyle. evet, ama şimdi Türkiye'de biliyorsun hocam, yani ya kümede Şimdi kalacaksın tam ya böyle şampiyon yani olacaksın. santrafor olarak gol atma pozisyonda değil de orta sahada oynayan bir futbolcumuz. Yani defansın önünde oynayan bir futbolcumuz. Stoper gibi düşün yani. Eskiden Adnan hocam bilir, sağ paf sol paf derlerdi, orta Evet. saha Evet. sağına sola. Evet. O şekildeki bir oyuncumuz. Yani orta saha oyuncusu. Yani bu forvet gibi yani her sezon 8-10 tane veya 15 tane gol atacak diye bir şey yok yani. Orta saha Yok oyuncusu. yok. Peki Atar, hocam, asist Semih yapar. adamın bu Atakan Karazor'un piyasa değeri 10 milyon euro. Semih Kılıçsoy kaç yapar? Skorer oyuncu hocam. Ya skorer oyuncu ama bak demin ben bir şey söyledim. Semih Kılıçsoy bu sezon ortaya çıkan bir futbolcumuz. Yani Evet. sürekli olup olmayacağı kafada soru işareti. Mesela bir Barış Alper desek, mesela Barış Alper 3 sezondur performansı istikrarlı aynı oranda gidiyor. Ya bir de Kerem sürekli Aktürkoğlu gidiyor yani tabii yukarı. sürekli Sürekli. yukarı üstüne koyarak gidiyor. Mesela Kerem desek bazı ufak tefek düşüşler oluyor ama onda bile mesela bir istikrar var yani. Yani bu ona benzer. Şimdi Semih'i önümüzdeki sezonda oynasa görsek tamam derim ya, bu adam 15 eder. Yani veya işte böyle bir piyasası olabilir deriz yani. Ama şu an bir sezon için aynı şeyi söylemek pek mantıklı olmaz yani. Doğru olmaz yani. Anladım. Tamam hocam. Bu ismi de o zaman biz yayınımızda dile getirmiş olduk, konuştuk, gündeme Evet. getirmiş Yani olduk. önümüzdeki sezon özür diliyorum. Yani eğer ki Buyurun dört hocam. büyüklerden birisi almazsa, Anadolu kulüplerinden biriyle anlaşırsa hiç şaşırmayın yani. O kadar net söylüyorum yani. Peki Bir de ben şöyle bir sen futbolcu amcasıyla duydum. mı görüşmüştün hocam? Adnan hocam, Am çok pardon. Amcası amcası senin yakın arkadaşın. çok yakın arkadaşım. Okuldan Tamam. sınıf arkadaşım. Aynı yani koğuşu paylaştık, öyle söyleyeyim. O kadar samimiyim yani. Anladım. Yani Ee, gelmek istediğini falan belirtiyor mu amcası? Söylüyor mu yani oyuncunun Yok, gelmek biz istediğini? biz o konuları konuşmuyoruz. Yani konuşsak da Anladım. burada izah etmem yani o konuları, işin Anladım. açıkçası. Anladım. Tamam. Öyle bir şey konuşmadık yani, Allah var Tabii yani. o işler biraz şimdi biraz daha gizlilik isteyen Evet, meseleler illaki evet. şey oluyor. Evet Adnan hocam, buyur Adnan hocam. Ben de şöyle daha minik bir futbolcu duydum. Avusturya Viyen altyapısında Aras Öztürk. Onun da geleceği iyidir yani. Ondan da bahsedeyim. O da benim e, yeğenimin oğlu. Evet, Ondan da yavaş yavaş bahsedelim artık. evet. Evet hocam, İnşallah. İnşallah. e, Aras Öztürk şu anda yetişiyor hocam. İnşallah Allah'ın Sağ sol izniyle ayaklarını kullanıyor. Her iki ayağını iyi kullanıyor. İyi Evet, kullanıyor. Şu an Evet. merkez orta sahada rol almaya çalışıyor kendisi. Umarız Rabbim de Güzel. bahtını açık Güzel. eder. Teşekkür Amin. ediyorum Amin. hocam. Sağ olasın. Amin. Evet hocam, transfer haberlerine devam edelim. Fenerbahçe'de gündemde isimler sürekli geliyor, gidiyor. İşte Galatasaray'da olsun, işte Beşiktaş'ta olsun, sürekli isimler var. Ama tabii biz biraz daha böyle henüz transfer piyasası kızışmadığı için tüm ismi söylemek istemiyoruz. Şimdi hem görsel basında hem işte televizyonlarda olsun falan veya dijital platformlarda isimler falan alınmaya başlıyor ama tabii biraz da henüz erken diye düşünüyorum. Fenerbahçe ile ilgili de şu anda bir Di Maria meselesi var. Di Maria ile ilgili de biraz herhalde 36 yaşında Adem Genç, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın alalım demiş. Galatasaray görüşüyor. Büyük ihtimalle Galatasaray alabilir. Galatasaray sevdalısı İlkay Gündoğan'ı seneye takımda görebilir miyiz sizce? İyi yayınlar demiş. Valla bence biraz zor. Yani gelseydi eğer, olsaydı eğer, bu transferi, yani Barcelona transferini yapmaz, Galatasaray'a gelirdi. Çünkü Galatasaray'ın kadrosu da iyi bir kadroydu. Fena değildi. Gelirdi ama şimdi bir Barcelona varken açıkçası ben Oynuyor, orada da oynuyor. oynuyor da, hani takıma Evet. da geliyor. Tamam, her ne kadar şampiyonluk yaşayamamış olsalar da bu sezon, Barcelona Barcelona'dır abi. Yani şimdi Barcelona gibi bir takımı bırakıp Hatta hani City bu geri tarafa, istedi yani. City geri istedi İlkay'ı. Barcelona'ya hocam, gittikten sonra geri istedi. Guardiola Evet. gitmesini istemedi. Evet Ama istemedi. kısa
O da artık ben de hani gitmek istiyorum. Farklı bir şekilde Yoksa kendime gelse yol. iyi bir futbolcu, iyi bir futbolcu. Türkiye'ye renk katar. Yani iyi bir güçlü futbolcu. Düştü herhalde Barış. Evet. Geldim hocam, geldim hocam. Hocam bu aynı anda biraz programı da şey yaptı, zorluyor. Biz bir dahaki yayında biraz daha herhalde düşüreceğiz gibi geliyor bana. Hocam Adem Bey'e katılıyorum. Oğuz Aydın şampiyonluk kadrosundaki Yasin Öztekin etkisi Daha yaratabilir da fazla demiş yapar. Ozan. Yasin'den daha da fazla etki yapar. Buyur Çok Adnan iyi bir hocam. futbolcu. Hı hı. Oğuz Sen gerçekten ben çok beğeniyorum. Bak kaç yayınımızda söylüyorum. Ya evet, çok evet. yıpratıcı bir futbolcu. Yani arı gibi. Yani büyük ihtimalle ben Barış Alper gidecek, o gelecek gibi düşünüyorum. Çünkü Barış Alper Hocam şu anda sağ piyasayı buldu kanatta yani. Alanya maçında Evet. biz zaten Oğuz'u Koridor izledik. yaptı orayı. Gerçekten Koridor yaptı. aynen. Evet. Bir de Bak, önünde şey vardı yani Derrick Köhn gibi bir oyuncu. Onu orada her maçı öyle bak. Oğuz'u izleyin. Her maçı öyle. Ben Ben yani Oğuz'u Alanya evet. Spor'u. Evet. Oğuz Aydın'ı ben şeye benzetiyorum. Aynı Juventus'ta Kenan'a benzetiyorum. Yani öyle Evet. He. o stilde bir oyuncu diyebilirim yani. Çok yıpratıcı. Böyle Evet, futbolcular karşı takımı çok yıpratır ya. evet. Evet hocam. Oynar. Galatasaray'da çok Peki rahat hocam. oynar kendisi. Anladım. Hocam var mı derlemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz şeyler? Adnan Hocam Fenerbahçe'deyiz. İstersen bombayı çok da fazla şey yapmayalım. İzleyicilerimizi bekletmeyelim. Bomba haberini alalım hocam. Buyur. Sendeyiz hocam. Pimi çekelim yani diyorsun. İsmail Kartal'ın pimi çekildi Evet zaten. Onu hocam. demeye gerek yok. Bu Ceko ile zaten İsmail Kartal'ın arası bayağı bozuk. Kaç haftada yani bayağıdır bozuk. Sivas'ta puan kaybedince e, Ceko Ali Koç'a diyor yani bundan bir şey olmaz. Anladın mı? Bu hoca bize bir verim veremiyor. Yani hocası çıksa daha Evet. başarılı oluruz diyor. Ali Koç İsmail Kartal'dan istifa istiyor. İstifa dilekçeni ver diyor. Hmm. O da veriyor Hmm. istifayı. Hemen bırakayım diyor. Sonra çevreler falan diyor ki ya şu şampiyonluğa giden ya şurada 3-4 hafta kaldı. En azından bu bitsin. Çünkü takım acayip yansır. Kötü ya. Negatif yönden. İsmail Kartal'ın istifasını yürürlüğe koymuyorlar. Yani istifa dilekçesi şu anda elinde Ali Koç'un. Zaten şampiyon da olsa, şampiyon da olmasa her zaman diyoruz İsmail Kartal olmayacak seneye. Yani bu istifa etti yani Sivas maçından sonra ettirildi. Birkaç futbolcunun Ali Koç'a ricasıyla yani. Olmaz diyor Mutlu yani hocam gerçekten hatırlıyor olmaz. musun? Daha önceki yayınlarımızda bu konuyla ilgili Ceko'nun ve Evet, ekibinin evet, İsmail Kartal'ı istemediğiyle ilgili işte Evet, bir evet, şey yapmıştık. evet. evet. Yayın Yayın yapmış. yapmıştık. Yani Ceko, yayının içerisinde evet, bu konuyu konuşmuştuk daha doğrusu. Öyle söyleyeyim ben daha evet, net olarak. Tabii bunu yine herhalde muhtemelen Türkiye'de ilk dile getiren dijital platform kanallarından bir tanesi biziz. O dönem konuştuk biz onu. Kaç evet. hafta oldu yani? Kaç hafta önce yani? Evet. Aynen öyle. Adnan Hocam'ın dediği gibi Yani yani Sivas maçından İsmail sonra Hoca İsmail dilekçeyi Kartal istifa verdi. etti. Verdi evet. Aynen. İstifa etti. Yani Takımı dilekçeyi bırakıyordu. Bıraktırmadılar. Şimdilik devam et sezon sonuna kadar diye. aynen öyle. İstemeyen oyuncular da Ceko ve Tabii. Tabii. tayfası. Fakat Evet. hocam şöyle bir durum var. Bakın seneye takımda olmayacak oyuncuların İsmail Hoca'yı gönderme gibi bir gücü olabilir mi? Yani bu seneye bu oyuncular da yok hocam. Net belli yani Fenerbahçe'de bunlar olmayacak yani büyük bir ihtimalle bu oyuncularla da devam edilmeyecek. Şimdi birincisi şöyle devam edelim. Bu arada bir mesajımız daha var. Adem'e katılıyorum. Onu da bir şöyle getireyim de aynı anda. Evet. Evet. Bir de şunu getireyim. Hocam yayın şeyi çok yavaş. Valla izleyicilerimizden özür diliyorum. Bu kadar olacağını tahmin etmedik. Aynı anda diğer kanallarımızdan da yayın yapıyoruz ama. Şöyle şimdi hocam Ali Koç
tekrardan başkan adayı olmayacağını açıkladı değil mi? Net bugün tekrardan Olacağını söyledi değil mi? Yani söyledi. Liste hazırlıyor. olacağını mı olacağını mı liste söyledi, hazırlıyor. olmayacağını mı söyledi? Ben olacak Liste diyorum hazırlıyor. yani. Evet, liste hazırlıyor. Peki, Mutlu hocam sen ne diyorsun? Ee, Öncelikle burada Adem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Az önceki yorumundan dolayı sen kaldırdın. Ben orada okudum yalnız o yorumu. İsmail Kartal'dan daha Okudum fazla puan hocam. toplar dedi Mutlu hocam dedi. Hayır, bundan sonraki. Bundan bir He. sonraki. Evet. Hocam o şeydi Puan. bizim Ha. Galatasaray sevdalısı. Pardon, He, özür diliyorum. pardon. Galatasaray sevdalısı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Yani burada göstermiş yani çok sağ olsun. Çok teşekkür Doğru ediyorum. doğru, çok doğru söyle. Aynen aynen Burada aynen. bu arada bizim burada düzenlediğimiz bir turnuva vardı zamanın birinde. Benim yani bunu söylemek istemezdim ama söyleyeyim yani yeri gelmişken kurmuş olduğum takım Hocam şampiyon- söyle ya. Söyle hocam. yani kendimi yapmak istemediğim için yani söylemek Olur mu istemiyorum. hocam ya? Bunları söyleyecek ki izleyicilerimiz de bilecek. Bu adam Şimdi- nedir, ne değildir, futbolun içinde mi, Şa- değil mi? Bilsinler hocam. Ya bir takım kurdum ben burada. Bir turnuva gereği. Burada kurmuş olduğumuz takım da Adnan hocam mesajı görüyorsun. Sen Evet. cevaplarsın hocam. çok isabetli bir takım kurmuş olduk. Çok da güzel bir takım oldu. Yani buradaki herkesin takdirini topladı ve şampiyonluğa gidiyorduk. En son yani şampiyonluğa yani turnuvanın ismini alacak kurumun kurmuş olduğu takım sırf bizim önümüzü kesmek için bize bizim oynayacağımız maçı bildirmediler. Bizim oynayacağımız maçı bildirmediler. Biz maça tam böyle millet çıkmış sahaya, hakemler çıkmış, rakip takım çıkmış. Ondan sonra beni arıyorlar. Diyorlar ki işte ya sizin maçınız vardı, niçin gelmiyorsunuz diye. Dedim kardeşim bize herhangi bir maç söylenmedi. Bildirilmedi. Listede öyle bir tarihte yok, öyle bir maçta yok. Yok dediler sizin maçınız bugündü. Sonra tamam neyse biz hazırlandık koştur gideceğimiz vakit yarı yolda telefon açtılar ki tamam gelmenize gerek kalmadı 3-0 hükmen mağlupsunuz diye. Yani bizi elediler. Şimdi daha sonra aradan yıllar geçti. O takımın Ne güzel ya hocam, sisteme bak ya. Aynen öyle. O takımı şampiyon yaptılar. Daha sonra yıllar sonra o takımın hocasıyla Gürkan Bey ismini de söyleyeyim. Gürkan abi severim kendisini de. Evet. Konuştuk yaptık. Ya dedi Mutlucuğum dedi o zaman dedi sizi engellersek siz şampiyon olacaktınız dedi. Mecbur kaldık dedi yani. Açıkçası dedi. Şimdi ondan Yani dolayı göz göre göre önünüzü kestiler. Şampiyonluğunuzu aynen öyle. kestiler yani. Aynen Öyle mi? öyle. Buradan Galatasaray sevdalısı kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çok şeyi göstermiş bize yani. Sağ olsun var olsun. Ya tabii ki herkes kendi çapında bir takım başarıları ve şeyleri vardır yani. Olabilir yani. Evet Barış Tabii, Hocam. tabii. Adnan hocam, Sadio Mane transferi olur mu Galatasaray'a? Sadio Mane'nin Müslüman ülkede oynamak istediğini biliyorum. Evet, Neden olmasın Müslüman diye de bir futbolcu, arkasından. Evet. Ne diyorsun hocam? Man- Hocam bununla Ya, ilgili Mane- zaten ilk yine haberi biz yaptık. Bu arada onu da Tabii. söyleyeyim. İzleyicilerimiz bilsin. Hocam şu anda yani o kadar futbolcu yelpazesi var ki Galatasaray'ın elinde şu anda. Galatasaray bu sene inan ne deriz sütten ağzı yandı, yoğurdu üfleyerek yiyecek yani. Bu Zaha, Tete, Evet. işte bu türlü futbolcu işte Endombele bak bunlar isim olarak iyi futbolcular ama inan Çok hiçbirinden başarılı bir faydalanamadı. transfer sezonu geçiremedi değil mi hocam Galatasaray? Geçiremedi. Açık net. Kötü bir sezon geçirdik, Evet. evet. Şimdi Evet. bu önümüzdeki yılı gerçekten çok ciddi inceleyerek Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak istiyor Galatasaray ve aldığı futbolcular direkt oynayacak. Yani yerinde nokta atışı direkt Evet. oynayacak. Torreira gibi, Icardi gibi, Sanchez gibi. Bunlar Evet. gibi böyle direkt oynayacak futbolculara yöneliyor Galatasaray. Ha, burada bir de şimdi şu var, yabancı sayısı, Türk sayısı önemli. Galatasaray şu anda yabancı futbolcu şişmiş elinde zaten. Kiralıktan dönenecekler Evet. var. 18-20 tane yabancı futbolcusu var elinde. Şimdi bunları ne yapacak? Nasıl temizleyecek? Tamam kiralıklar gider ama bonservisi elinde olan futbolcular var.
Bunları şimdi nasıl temizleyecek? Yoksa Mane kötü futbolcu olduğundan değil. İşte bunları bir havuzu nasıl ayarlayacak? Ona bakacağız. Yoksa Mane de Galatasaray alır. Yarar da, oynar da Galatasaray'da. Ama şimdi ondan önce daha öncelikli futbolcular var. Mesela nokta atışı, sağ bek gibi. İşte Sanchez, Nelson'un durumu ne olacak gibi. Orta sahada işte Torreira yalnız kaldı aslında bu sene. Orta sahayı Galatasaray yeniden değiştirmek istiyor. Torreira'nın da şeyleri var, isteyenleri var. İşte Casemiro Kamara geçiyor orta sahaya, iki dinamo. Yani defansa yine bir uzun boylu bir dinamo işte ne dedik? Varan. Çok iyi futbolcular bunlar. Evet. İşte bunlarla beraber bakılacak işte. Önümüzdeki senenin kadrosunu titizlikle yani çok inceleyip sık dokuyarak yapmak istiyor Galatasaray. Ama hep kalbur üstü isimler değil mi hocam? Hepsi Tabii, kalbur üstü tabii, isimler. tabii, Artık tabii. makas Galatasaray artık çıtayı yükseltti Açtı. yani. Evet. Abdülgaffar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamlar. Saygılar, selamlar bizden de sana olsun. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şimdi Barış Hocam, şöyle bir şey belirtmek istiyorum ben. Şimdi Galatasaray şurada 4 hafta kaldı. 4 puan önde. Yani farz edelim Evet. bu sene şampiyon oldu. Kazara bir şey yaşanmazsa şampiyon oldu diyelim yani. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir de tekrar 5 yıldızı alabilmek için Türkiye Süper Ligi'nde de yine şampiyonluğa oynayacaktır. Onun için Galatasaray kadrosunu çok geniş tutmak isteyecektir. Hem Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için hem tekrar şampiyon olabilmek için kadroyu çok geniş tutacaktır ve kaliteli futbolculardan oluşacaktır. Demin ki Adnan Hocam'ın dediği gibi kiralıktan dönecek futbolcular falan var. Onlar artık Galatasaray'da yer bulamaz Adnan Hocam. Onlar tekrar Ben gönderecekler. işte maliyetli tekrar diyorum yani. gönderecek. Onları Evet. göndermek maliyetli. O anlamda. Yani ya Tabii. kiralık gönderecekler, tekrar gönderecekler. Bak Galatasaray'da Peki Barış Mutlu hocam soruyorum. Heh, Şimdi bak buyur hocam. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için Mane, Alexis Sanchez, ondan sonra İlkay Gündoğan gibi bu tarz kalbur üstü kaliteli futbolcuların olması gerekir. Yani şu anki kadrosuyla bunları harmanladığı vakit hem yedekleri çok kaliteli bir hale gelecek hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı kadro iyi olacak. Türkiye Süper Ligi'nde oynayacağı kadro iyi olacak ki tekrar şampiyonluğa oynayabilsin yani Evet. 5 yıldız için. Yani böyle bir kadro kurması lazım Galatasaray'ın ki bunu da yapacaklarına inanıyorum ben yani. Evet. Tamam yaptı hocam. Galatasaray üst düzey kalbur üstü oyuncular getirdi. Sağ içi 11 ve sağ kenarında üst baktığın zaman yedek kadroya oyuncuların hepsi böyle Avrupa çapında, dünya çapında isimler. Hocam 2 maç üst üste oynamadı. Sorun yapar mı hocam? Yani şimdi belki Süper Lig'de sorun yapmayabilir. Yani yine oynamak ister de yani sorun yapmayabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde o alacağın kalbur üstü insanlar çok anormal bir durum olmazsa oynamak isteyecektir yani. Sakatlık veya anormal bir durumu olmayacaksa hepsi oynamak için gelecektir zaten. Eğer Galatasaray'a transferler gerçekleşirse Barış Hocam %90'ı hatta %100'ü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağından dolayı olacaktır yani o transferler. Yani futbolcular da o nedenle isteyecektir. Ama hocam hep söylemiyor muyuz? Futbolcu oynamak ister. Yani mesela ligde de oynamak ister. Yani sezon başına baktığında ortalama 50'nin altına düşmek istemez. Yani Şimdi maç Barış şeyi Hocam, olarak Barış yani. Hocam o şöyle bir katkısı alayım. Hoca adaletli forma dağıtırsa, hocanın adaletine futbolcu inanırsa, bir de takım başarılı kazanır, maç kazanırsa, başarılı olursa futbolcunun hiçbiri sıkıntı yapmaz. Bu hangi futbolcu olsun dünya, istese Messi gelsin. Çünkü takım başarılı oynuyor, yerine oynayan futbolcu iyi oynuyorsa bir adam ne yapacak ki? Ne diyebilir yani? Sen şimdi Barış Alper en iyi yabancının yerine şu anda takır takır Hocam futbol oynuyor. Oliveira sorun yaptı bak bu sezon. Oynamadı. Okan Oliveira Hoca'ya gidiyor zaten. problem Onun yaptı. bileti kesildi. Evet gidiyor. Evet. Tamam yeni gelecek yani isimler de Oliveira gibi isimler hocam. Onlar da sorun yapmayacak mı? Mesela Zaha problem yaptı hocam. Sorun yapıyor. Hocam yapıyor da Ziyech şu anda mesela elendi gitti onlar. problem yapıyor.
Sesi fazla çıkmaz onların. Sesi kesilir Yok onlar. onlar için demiyor Barış Hocam. Yani gelecek futbolcular için Gelecek mi? söylüyor. Anladım da. Evet. Yani örnek verdi. Hocam böyle düşünürsen zaten hiçbir futbolcu alamazsın ki zaten. Evet. Geçmişte niye Fenerbahçe başarılı olamadı? Çok dediğim gibi çöp futbolcular aldı işte. Çöp dediğim tabirler futbolcular aldığı için e, başarılı olamıyordu ki. Bu sene ne yaptı? Galatasaray'ın transferler örnek alarak o da ayak uydurdu. Beşiktaş ayak uyduramadı. Trabzon ayak uyduramadı. Bak 30'ar 40'ar puan fark atıldı. Evet. Fenerbahçe iyi transferler yani Galatasaray'la başa baş transfer yaptı. Şimdi Galatasaray bir üst kademeye çıkınca Fener de çıkacak. Beşiktaş da zaten o kademede olmasa bile seviyeye gelmeye çalışacak. Çünkü arkadaki iki takım da Trabzon'la Beşiktaş'ta biraz seviyeyi yükseltecekler Çıtay hocam futbolcu kalitesi yönünden. Artık o Samet Aybaba'nın çöp dediği futbolcuları bu dört takım oynatmaması lazım. Çünkü biz Avrupa'da her yıl giden bir takım ülke olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya, e, milli takımımız her şeye turnuvaya katılmalı. Biz Evet. artık bunları aşmamız lazım. Evet. Yani bunları hesap etmememiz lazım. Evet. İzleyicilerimiz sağ olsunlar bugün çok yoğun talep gösteriyorlar. Yani yayının başından beri gerçekten bizi yoğun bir şekilde izliyorlar ve mesajlarıyla da katkıda bulunuyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mutlu hocam sana özellikle sorular Evet. yoğunlaşmaya başladı. Ben şimdi getiriyorum. Adnan hocam şu soruya sen kendini sana zahmet hazırlar mısın? Yani Galatasaray kimi aldı diye bir soru var. Harry Kewell'dan. Teşekkür ediyoruz kendisine. Abdülgaffar Mutlu abi Ali Koç Dursun Başkan'a yine yeniden saygısızca açıklamaları için ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim demiş. Hocam bir saniye sen notunu al ben devam edeyim sana olan soruları. Mutlu hocam ne diyor ama Galatasaray'ın 500 milyon euro borcu var diyor. Bunu da bir not al sana zahmet hocam cevaplamak Evet. açısından. Ziyech futbola Evet. kafayı verirse çok iyi olur demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ziyech %100 kalacak katılıyorum. hocam. Ziyech kalıyor. Ziyech kalıyor Galatasaray'da bu sene. Emin misin hocam? Evet kalıyor. Yani Galatasaray Ee, göndermeme taraftarı. Ha o transfer olur, isteyenleri olur. İyi he, paraya gider yani o ayrı bir Galatasaray şey. göndermek istemiyor ama İstemiyor evet. kalırsa kalır, Yani giderse de gider Şampiyonlar Ligi anlamında yani. kadrosunda Ziyech'i oynatmak istiyor yani. Tamam anlaşıldı hocam. Teşekkür ederim bilgi için. Harry Cavill, Zaha, Ndombele, Tete, Oliveira, Vinicius, Oyer Bunların bunlar hepsi gitti kesinlikle hocam. Bunların gitsin. hepsi gidiyor. Sezon Hepsi sonu hepsi gidiyor. gidiyor. Değil mi Tabii. hocam? Adnan Evet. hocam Gidiyor bunlar gidiyor. O kesin senin yani. Gidiyor soruların. onlar. Evet. Evet. Tamam. Konunun dışında ama sormak istedim demiş. Hiç önemli değil. Tabii ki sorabilirsiniz. Buyur Mutlu hocam. Evet. Abdülgafar Konumuz kardeşim. her şey. Arkadaşlar Evet. saygı çerçevesi içerisinde futbolla ilgili, sporla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Bizler de bunları sizlere cevaplamaya gayret ederiz. Buyurun. Evet. Abdülgafar kardeşimize buradan çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı çok sağ olsun, var olsun. Şimdi burada Ali Koç'la ilgili, Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalarla ilgili bir konuya değinmiş. Ali Koç yani son diyebilirim 10 haftadır yani ligin ikinci yarısından bu yana sürekli sallıyor. Sürekli birilerine sallıyor. Gider ayak Sağ yani dışına çıkıyor. Sağ evet, dışında evet. sağ dışına gider ayak ona sallıyor, buna sallıyor. Yok Erden Timur'a, yok Dursun Başkan'a, bilmem ona buna. En son bugün Sebep de hocam. Sebebi de söyle ama. Yani onu da sebebi de, arkaya bağla hocam. sebebi de Sebebi söyleyeyim nedir? hocam. Sebebini de söyleyeceğim. Ya şimdi kendi başarısız olunca Heh. başarılı olanlara veya işte çamur atmaya veya işte çelme atmaya veya bir şekilde aşağı çekmeye kendi yükselemiyor. Yükselemeyince ne oluyor? Yükselenin bacağından tutup aşağı çekmeye çalışıyor. Konu bu yani. Ya kardeşim böyle şey açıklamalar olmaz ya. Ya Bir koskoca de kulübün Mutlu hocam başkanı Galatasaray'ı geçemeyeceğini biliyor. Artık yani ona yani ya bugünkü Galatasaray'ı açıklamadan haberiniz geçemeyeceğini var mı? biliyor. Sizin Ali Koç'un bugünkü açıklamasından haberiniz var mı? Veya Her gün dün mü açıklıyor evet. açıklamadı? Evet. Ya Her gün açıklaması var hocam. Federasyon Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'ye e, arkandan kaç tane kulüp var küfreden diye açıklama yapmış. Ya bu söylenecek laf mı ya? Ve kendi 70 diyor yaşında, başta
70 Ben de yaşındaki seviyorum. adam o insan yani. Sevmeyebilirsin kardeşim, istemeyebilirsin. Tamam, saygı Evet. duyuyoruz. Ama Evet. arkandan küfreden başka kulüpler var diye bu şekilde açıklama yapman doğru mu ya? Ya yakışık almaz. Koskoca kulübün başkanısın sen ya. Ya bir Hocam ağırlığı hemen bir yok ya. virgül. Hemen bir virgül. Kardeşlerimizden mesaj var hocam. Hemen var olsun. Ruslan Mecidov iyi akşamlar Karabağ'dan demiş. Toral Bayramov. Evet. Genç futbolcu. Evet. Ne kadar doğru, geleceğe yatırım yaptıklarını söylüyorlar demiş. Zaten şöyle bu Makedonya, Karabağ, Azerbaycan bu taraftaki futbolcular gerçekten iyi çıkıyor. Genç futbolcuları, yatırımlık futbolcular. Bence zaten Galatasaray bu bölgelerden transfer düşünüyor, yapacak. İşte nasıl yapar, kiraya mı verir, alır geri? Bakılacak onlar zaten. Evet. Ali Koç'a gelmişken Ali Koç sallıyor dedik. Ali Koç e, yani Galatasaray'ı geçemeyeceğini anlıyor, biliyor. Galatasaray'ın başarılarını. Galatasaray gerçekten birbirine çok tutkun bir takım. Galatasaray'ı bölmeye çalıştı. Yani arasına nifak sokarak bölmeye çalıştı. Camia, yönetim, teknik kadro arasına. Hatta hocam ben bir şey Basın. söyleyeyim mi? Özür diliyorum. Özür diliyorum. Ben Yok yok yok. Galatasaray şu anki 28 Mayıs'ta mı yapılacak başkanlık Evet. konusuyla ilgili Dursun Özbek başkanın karşısına çıkan ekibin de Ali Koç'un etkisinde kaldığını söyleyebilirim yani. Ya Muhakkak ya bir hocalar takım iş anlaşmaları ya da başka bir takım bağlantılardan dolayı karşılarına çıkmış olabilirler diye düşünenlerdenim ben yani. Fikrimi söylüyorum yani. Evet. ya kusura bakmayın gerçekten aynı anda bugün yayın yapmamız bizi bayağı bir şey Birkaç yaptı. ayını Bu da bize kapadaydın ya. Tamam. 5 kanaldan hocam yayın yaptığımız şu an izleyicilerimize bu arada kapatamıyorum. duyuralım. Evet. Evet, şu an kapatamıyorum ama bu da bir tecrübe oldu. Bizi bugün idare etsinler. Bir dahakine inşallah bu olayı çözeceğiz. Hocam şeye girdim ama bu mesaja cevap verdik mi? Evet. Adnan hocam söyledi o konuyla ilgili. Tamam. Evet. Süper, harika. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendisine yayınımıza katıldığı için. Abdülgaffar yine ben sizi samimi gördüm abiler ve her zaman Teşekkür destek ederiz. olacağım. Çok sağ olasın kardeşim. Allah razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bravo Murat abi aynen demiş. Sağ olsun, Evet. teşekkür ediyoruz. Hocam siz konuşun, ben bu arada mesajları şey yapayım. Siz değerlendirmelerinize devam edin. Bir şey olsa ben mesaj... Şimdi ben oraya Ruslan, yoğunlaşayım, siz evet. devam edin hocam. Buyurun. Ruslan Mecidov kardeşim teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Yorumlarıyla bize yine katkı katanlardan kardeşimiz. Bugün sosyal medyada İlkay Gündoğan ile Galatasaray anlaşmış dedi diye bir yorum yazmış. Bu konuyla ilgili görüşmeler olduğunu biliyoruz ama net bir şekilde daha anlaşmanın olup olmadığıyla ilgili tam bir teyit eden bilgimiz mevcut değil yani. Bunu da belirtmek istiyoruz. Ama görüşmeler yapılıyor. Onu da söyleyelim yani. Erden Timur listede olsaydı daha iyi olurdu diyor ama Erden Timur listede olmasa da zaten dışarıdan destek verecek. Dışarıdan Evet. yine aynı bu sezon olduğu gibi yine aynı şekilde Şimdi Barış desteğini Hocam, yine verecek bazı yani. insanlar diyor ya işte partiler üstü, kulüp üstü. Erden Timur Evet, şu anda evet. kulüp yani kulübün her yönetimle iş yapacağı, her Galatasaray'ın seveceği bir yapıda bir insan. Yani Dursun Başkan Evet. olmazsa öbürü gelse Erden Timur yine her zaman görev adamıdır yani. Bu tür adamlar ismi orada olması şart değil. Ben onu Evet. her zaman diyorum. Evet. Yani Erden Timur Evet. şu anda Galatasaray'ı bırakmıyor, yönetimi bırakmıyor. Öyle şey algılıyor herhalde arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Erden Timur yine Yok. görevinin başında, projelere devam. Evet. Yani şey olarak yani liste ve yönetimsel olarak Galatasaray Dursun Başkan'ın listesinde yok ama yine faaliyetlerine devam edecek. Yani başka Tabii görev tabii tabii anlamında tabii yine devam tabii. edecek. Tabii. Yani gölgesi her zaman Ee, Erden Timur'un Galatasaray'ın üzerinde olacak. Bir de futbolcular çok seviyor. Abicim Erdem Timur'u futbolcular çok Çok seviyor. seviyorlar. Çok seviyorlar. Evet. Aşırı yani ikili Evet. ilişkiler çok iyi. Onun için Erdem Timur'u futbolcular bırakmaz yani bıraktırmaz. Evet. 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 Hocam eee,
1 saat 25 dakika oldu. İzleyicilerimiz de valla yani bugün sağ olsunlar Su gibi yayının aktı başından gitti. beri Su gibi aktı gitti. yayının başından beri yani şu an aynı anda 25 kişi izliyor. Bırakamıyorum da şimdi izleyicileri. Yayınımız da ilerledi. İzleyicilerimizden şöyle peki bir ricada bulunayım. Yani yayını sonlandırmak zorundayım yavaş yavaş. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir kafanıza takılan, öğrenmek istediğiniz veya bizle paylaşmak istediğiniz bir konu varsa, bu arada 31 kişiye çıktık hocam tekrardan. 31 Evet. kişi aynı anda izliyor. Sağ olsun, var olsun. Değerli kıymetli izleyicilerimiz varsa herhangi bir sorunuz, yani hocam biraz daha uzatalım ya. Şimdi Evet, Barış aynı Hocam anda ben bu arada bir Buyurun bilgi hocam. vermek istiyorum. Bu arada Buyurun. bir son dakika bilgisi vermek istiyorum. Fenerbahçe'nin Euroleague'de Monaco ile bugünkü oynamış olduğu maçı 65-62 Evet hocam. kaybetti. Ve Evet. taraftarlar, Fenerbahçeli taraftarlar Monakolu basketbolcularla ağız münakaşasına girdiler. Bayağı bir sıkıntı yaşandı. Evet. Yani buna Fenerbahçe basketbol takımı da eklenince ortalık bayağı bir karışmış olduğu bilgisi geldi. Yani bunu belirtmek istedim. Anladım. Evet. Ya tabii biz bu tarz şeyleri biliyorsunuz yani görmek İstemiyoruz, istemiyoruz ama evet. maalesef oluyor işte. Evet. Ruslan Mecidov kardeşimiz, Azerbaycan medyası iddiası, hakimin 2 yıllık 37 milyon avro teklif etmişler Araplar diye. Doğrudur. Araplar Evet, doğrudur. peşinden Evet. Araplar seviyor, evet. Evet. aynen. Zaten hani malum biliyorsunuz, Müslüman bir oyuncu da aynı anda kariyer olarak da background'u var, iyi. Araplar istiyor ama Galatasaray'da bırakmak istemiyor bu arada. İstemiyor, Tabii evet. tercih tamamen, evet, Adnan hocam onu belirtti, söyledi. Ama tercih de yine kendinin. Oyuncu isterse gidecek, istemezse gitmeyecek, kalacak. Lütfen iyi geceler olsun. Allah'a emanet demiş. Teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler, hayırlı geceler demiş. Sağ Teşekkür olasın ederiz. Abdülgafar kardeşim. Teşekkürler. Hocam ben bir şey Bizden de. bağlamak istiyorum. Şimdi az önce şuradan bir mesajımız vardı. Ne demişti? Ali Koç'un Ticari amaçlı yine Eren Timur'u tehdit mi ediyor dediği. hayır. Şurada Ali Koç neden saldırdı yine şeye diye, Dursun Başkan'a diye bir mesajımız vardı. Evet. Bulabilirsem Evet, Abdülgafar şurada. yayınlamıştı onu. Evet. Şurada Ona cevap buldum. vermiştik. Evet. Evet, şimdi ben bu konuya şöyle değineceğim. Şimdi Ali Koç, şimdi bir defa kendi sportif başarısızlığını, yani 2 yıllığına geldim dedi. 1+1, 2 yıllığına geldim dedi ama 6 yıldır kulübün başında ve 6 yıldır sonuç odaklı hiçbir başarısı yok. Evet, lig içerisinde özellikle bu sezon içerisinden baktığımızda, üzerinden değerlendirmeye çalıştığımızda, baktığımızda 250 milyon euroya yakın bir kadro kurarak yine başarılı olamadı. Evet, güzel maçlar yaptı mı? Farklı skorlar Tabii, elde etti tabii. mi? Etti. Yani etkili futbol oynadı mı? Oynadı ama sonuç itibariyle yine baktığımızda puan tablosuna, şablonuna liderin 4 puan gerisinde. Yani bu yeterli olmadı, olmuyor. Fenerbahçe, hep söylüyoruz, kırılgan bir takım. Ve Fenerbahçe'de en ufak bir kırılganlık camiayı ve futbol takımını etkiliyor. Bu sene üzerinden konuşacak olursak da, daha önceki yayınlarımızda zaten bu konulara hep değindik. Ali Koç takımı, camiayı tamam evet, ama Ali Koç takımı sahada tutamadı. Tutmak istemedi belki de. Ama futbolcular oynamak istiyor. Oynamak isteyen oyuncu grubunu sen saha içerisinde tutmazsan, saha dışarısına itersen, oyuncu grubu da belli bir noktadan sonra artık inancını, güvenini yitirir. Galatasaray Barış meselesine Hocam. gelelim. Çok Barış özür diliyorum Hocam. Adnan hocam. Ha, tamam. Galatasaray meselesine gelelim. Galatasaray meselesinde de Ali Koç'un en büyük canını yakan mesele Galatasaray'ın Bankalar Birliği'nden çıkma planı. Çünkü Bankalar Birliği'nde Ali Koç'un da bankaları var. Ali Koç'un Tabii. bankaları da buradan faiz yiyor. Bir dünya faiz alıyorlar. Yıllık nereden bakarsan bak 30 milyon euroya yakın faiz veriyor kulüpler yani. Galatasaray Tüm nezdinde kulüpler oraya söylüyorum. bağladılar. Tüm kulüpler oraya bağladılar Tüm işte. kulüpler şu anda Bankalar Birliği'ne bağlandı. Bankalar Birliği'nde de kimin bankaları var? Yine Koç Holding'in, Koç'un işte diğer
yine kendi Devlet eşraflarından. Bankası'ndan var. Devlet De- Bankası evet. var. Tabii. Yani şimdi ne oluyor? Ticari olarak da büyük, hani şimdi belli bir şey, ya futbol büyük bir para kaynağı yani. Sen şimdi burayı kaybetme riskini ne karşı her türlü hamleyi yapmak için sağ içi sağ dışı artık şey yapıyorsun. Olaylara başlıyorsun. Şimdi Fenerbahçe'ye verilen penaltı pozisyonunda da hiçbir açıklama da gelmedi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Neden açıklama gelmedi? Çünkü yabancı hakemi kendileri istedi. Orada tamam, evet, bir duruş sergilediler ama penaltının penaltı olmadığı yönünde hep bir görüş hakimiyeti vardı zaten. Ama herhangi bir kulüpten de resmi bir açıklama gelmedi bu yönde. Dolayısıyla bu da bir Evet. duruş göstermiş oldu. Arkadaşlar yani 39 kişiye yaklaştık şu anda aynı izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ama bugün aynı anda 5 yayın yapma artık acemiliğine mi diyeyim şey yaptık, uğradık. Yayında ara ara kesildi böyle. İnşallah bunu bir dahaki yayında telafi edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür Barış ediyorum. Hocam, Bunu ara ara dile Koç'a getirmek istedim çünkü kusura bakmayın. Ali Koç'un bu türlü az önce sorularda işte neden bu kadar sağlıyor falan. Ali Koç bu transferler sezon bittiğinde bu seneyi ya zaten başkan olduğunda ben bu Türkiye futbolunu, sporu ben yönetirim dedi. O gücünden geldi. Ben Ali Koç'um. Benim her dediğim olur dedi. Bak ben e, takımım 20 sene şampiyon olur. Ben bu işi götürürüm. Herkesin lideri ben olurum dedi. Aslında birinci düşüncesi buydu. Bu sezon başladığında 10-15 puan önde bitirmenin hevesindeydi bunlar. Aynen. Bak, Aynen. Ali Koç. Şimdi Ali Koç Okan Hoca'yı Dursun Başkan gibi, Erden Timur gibi sihirbazları unuttu. Bak şimdi. Okan Hocam. Hoca gibi bir adamın bu kadar başarılı olacağını, ikinci imparator Galatasaray'ın olacağını hiç tahmin etmedi. Dursun Başkan'ın Hocam her rekor başkan olarak bırakmadı ya bu sezon. tabii Dursun Başkan'ın her başkan olarak geldiğinde Galatasaray'ı şampiyon yaptığını unuttu. Erdem Timur gibi insanın bu projelerle Galatasaray'ın işte borçlarının sıfırlanması, Bankara Birliği'nden çıkması, altyapılar, Florya yapısı, bunları Ali Koç gördük süre ya diyor ki işte benim diyor düşüncemle bu ters düz oldu diyor. Bak bunu Evet. Galatasaray yapacak şimdi diyor. Bu Galatasaray diyor arayı açacak. Ya Adnan Galatasaray Hocam zaten şu anki bu yılki tabii kazançları yani Avrupa bazında yapılan çok tespitlerde tabii çok Galatasaray farklı. Evet. 30,1 milyon euro kazanç elde Evet etmiş. hocam. Fenerbahçe Evet. Evet hocam. ise 8 milyon euro kazanç elde etmiş. Hocam yayına yetiştiremedim. Şey yapmıştık Evet. ama tabii sen teşekkür Fener ederim. ayrıca Şey Adana yapıyorsun. Demirspor Demirspor'da 1.1. evet Evet. katkı sağlamış. Yani tabii ki Ali Koç çıldıracak normal yani. Burada 30 milyon Şimdi neresi, 8 bu milyon neresi. projeler faaliyete geçtiği an Galatasaray borçsuz bir takım oluyor. Borçsuz bir takım Galatasaray demek inan Avrupa'nın Real Madrid'i yani dünyanın Tabii Barcelona'sı canım. olacak. Yani Tabii. bunu biliyorlar. Galatasaray'ın Evet. çok büyük gelir getirecek altyapıları var. Gerçekten daha bu Riva'daki arazilere dokunulmadı. Riva'da ne yerler var. Florya zaten başlı başına kattıktan Florya sonra yeter yani abi dünyaya orası yeter yani. Galatasaray. Yani Ada var. Galatasaray Adnan abi hocam orada Florya'yı satarlar mı? hocam orada bir proje var. Yani yapılıp satılacak. Çünkü her şeyin bir fiyatı konmuş. Oralara rezidanslar yapılacaklar. Rezidansların da fiyatlar işte dediğin gibi 10 Mutlu milyon, hocam 1 istiyorsan seni milyon bir 5 euro dakika değerinde. yayından alalım. Sen işin varsa işini hallet. Yok sıkıntı yok Barış Evet. Hocam sıkıntı Tamam. yok. Tamam. Ee, Florya'da çıkacak o rezidansların sayısıyla değerini çarptığın zaman Galatasaray'ın şu anda yani Bankalar Birliği falan borcu kalmıyor, sıfırlanıyor. evet. Bu Riva'da büyük villa projeleri var. Yani hatta onlar onaylandı Büyükşehir'den, Çevre Bakanlığı'ndan falan. Riva'da bu Kuzey Marmara otoyolu, yeni yolu geçtiği yer tam ortasından geçiyor zaten. Orada çok büyük projeler var. Bunlar şimdi Ali Koç gördük süre Galatasaray'ın arasını açacağını biliyor. Bunları bildiği zaman da
İşte bu sinirsel oluyor, yıpratıyor. Ya ben nasıl yıpratırım da bu takımı camiayı karıştırırım. Bir de siyasetin içine almaya çalışıyor Galatasaray bak. En büyük şeyi siyasetin içine çekmeye çalışıyor Galatasaray. Galatasaray birilerinin takımı gibi görmeye çalışıyor. Birilerinin takımı gibi görmeye çalışıyor. Hep bak FETÖ'den girdi, oradan girdi, buradan girdi. Çok yanlış yollara girdi. Ha onlar prim yapmadı. Yapmaz da zaten. Ali Koç bunları gördük süre sinirsel kendi takımına zarar verdi bak. Ali Koç'un bu sinirselliği kendi takımına zarar verdi. Şimdi Keskin sirke küpüne zarar. Evet. ben buradan izleyicilerimize ve size şunu soruyorum. Manchester United'ın başkanı kim? Kimse bilmez. Evet. Bilen varsa ama bakmadan bak samimi bir şekilde lütfen bilen varsa Google'a falan bakmadan sağa sola Bakmadan mesaj atsın. demesen iyiydi yani. Evet. Manchester United'ın başkanı kim? Ya arkadaş ben anlamıyorum. Bizim ülkemizde başkanları herkes tanıyor. Herkes biliyor. Ama şimdi bir Avrupalı başkan, Avrupa'da bir spor kulübünün başkanını kimse tanımaz. Futbol çünkü bu. Bu spor, tamam mı? Bu bir spor etkinliği. Futbol. Saha içerisinde oyuncuları bilir, teknik direktörü bilir, sportif faaliyeti bilir. Başkan falan filan kimsenin umrunda değil Bizim burada hocam. hocam başkanın önüne geçirmesini istemiyorlar teknik direktörü falan. Teknik direktör parladı mı hemen ayağını kesiyorlar benim önüme geçmesin diye. Bizde bir de başkan çıkar, kongreye çağırdığı kongre üyelerini fırçalar bir de yani. Biri orada Fırçalar, tabii. bir de muhalef birisi çıksa hani her şeyde sana katılmak zorunda değil ki kardeşim. Sen Tehdit şimdi ediyor, tehdit. bir de tehdit ya bizde böyle hocam, maalesef bizde böyle yani. Yani üzülerek söylemek zorundayım bunu. Maalesef, maalesef. Arkadaşlar 29 kişiyiz, izliyoruz ama yayınımızı da yavaş yavaş sonlandırmak zorundayız. Bizi eğer yayınımızı beğenmediyseniz, hala abone olmadıysanız, beğenip abone olursanız çok seviniriz. Bundan sonraki yayınlarda da yine bizlerle birlikte olabilirsiniz. Yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve teveccühten dolayı çok 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 teşekkür ediyoruz. Sizlerle varız. Yani yayınlarımıza katılıp mesajlarınızla da yayınımızı akıcı bir şekilde devam ettirip destekleyebilirsiniz de. Bir de Barış Hocam bir gün şöyle bir yayın yapalım. Buyurun. Bu futbolda kaçak bahis şirketlerinin, bahis oyunlarının, Aynen. Onları da konuşalım hocam. transferlerde neler döndüğünün bunların bir ayrı bir programını yapacağız. Seyircilerimiz de bunu takip Tamam. etsinler. Tamam. Yani neler dönüyor, neler döndüğünü anlatalım yani. Hocam onu lig bitince, Evet. transfer sezonu Tabii, açılmaya tabii, yakın tabii. onu yapalım Tabii. hocam. Tamam. Tabii, Hocam tabii. ben size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık. Derlemek, toparlamak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Biz de teşekkür ederiz. Son 4 hafta Barış kaldı. Hocam, Adnan Hocam pardon buyurun. Yo anlat tamam. Son 4 hafta kaldı. İşte bu haftaki Hocam çok kısa maçları bir şey daha soracağım. Olympiakos maçını, dünkü Olympiakos maçını izlediniz mi? Evet ben de onu dile getirecektim. Şimdi Adnan Hocam'a tam siz değindiniz yani. Tamam peki. Adnan Hocam senden sonra Mutlu Hocam çok kısa ona değinip ondan sonra yayınımızı yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. yani ben Galatasaray bu maçlardan sonra 4 maçı da alacağını düşünüyorum. Yani firesiz gideceğini düşünüyorum. Yani şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray kadrosunu fazla bozmadan önümüzdeki yılında iyi transferler yaparak önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne gümbür gümbür. Çünkü 30 milyon euro anında gelecek. Direkt gittiği an 30 milyon euro geliyor. Onun için iyi bir para. Galatasaray bu parayı bırakmak istemez. Çünkü Galatasaray artık yöneticiler hep ticari kafalı adamlar da yani. İyi ticaret yapanlar. Evet. Onun için Galatasaray şampiyon olur. 4 maçın 4'ünü de alır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Adnan Hocam. Buyurun Mutlu Hocam. Şimdi Barış Hocam, Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesi, Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenmesi bayağı bir tartışıldı. Bayağı bir Fenerbahçe adına Penaltılarla. gösterildi. Son ana kadar penaltılarla hocam.
Ama burada biz tabii Olympiakos Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil. Ben yine söylüyorum. Fenerbahçe Olympiakos'a göre çok daha kaliteli bir takıma sahip. Çok daha iyi bir takıma sahip. Yani Fenerbahçe'nin ben bu turda kesinlikle turu atlayacağını düşünmüştüm ama ya bazı şeyler işte olmayınca olmuyor yani. Ne kadar istesek de olmuyor yani. Kısmet değilmiş demek ki. Hocam hemen soruyu soruyorum. Fenerbahçe'yi futbolcular mı oynattı, İsmail Kartal mı oynattı? Yani her ne Yani kadar İsmail şunu Kartal... daha doğrusu şöyle, anladın değil mi soruyu? Yani Anladım evet. futbolcular Anladım ben kendi sizin ne demek istediğinizi. becerisiyle mi, Evet. yoksa İsmail Hoca mı oynattı hocam? Ya şimdi tabii zaman zaman İsmail Hoca Hocam bırakamıyorum. İzleyicilerimiz sağ olsunlar. Soruyorsunuz, çıkartıyorum. İsmail Hoca zaman zaman müdahale etse de futbolcular yani oynamaya çalıştılar. Futbolcular ya ben bu maçı futbolculara yazarım şahsen yani. Ya Avrupa Konferans Ligi'ndesin kardeşim. Elesen yarı finaldesin. Bir maç sonrasında finaldesin yani. Sen yani futbolculardan kaynaklı diye düşünüyorum yani. Ben şeyi diyeceğim. Şimdi biz demin şunu söyledim. Olympiakos Fenerbahçe ayarında bir takım değil. Kesinlikle değil yani. Yani turu atladılar. Tamam, şansları yaver gitti. Turu atladılar. Ama işin ilginci Aston Villa ile eşleşen Olympiakos deplasmanda Aston Villa'nın sahasında 4-2 galip geldi. Evet. Yani 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, Hocam, arkasına 3-2, 4-2 Olympiakos bir deplasman takımı ama. Tabii Ya, disiplinli oynuyor. O konuda tabii, iyi. aynen öyle de yani Aston Villa bir İngiltere takımı. Aston Yani, Villa da eski Aston Villa değil Mutlu hocam. Yani bayağı geriye gitti yani. Hocam Evet. ben Emery ile Lille falan maçını da diyordum, bu zaten kupayı biraz alırlar zor diyordum geçti. ya. Ben Yok. de aynen benim favorim de Aston Villa işin açıkçası Aynen, Konferans aynen. Ligi'nde ama beni çok yanılttılar. Şurada ben şey yaptım. Aston Villa'dan biraz ümidi kestim işin açıkçası. Lille maçında da yani Aston Villa tur atladı ama o maç Lille'in hakkıydı yani. Evet. Yendi gerçi 2-1'de yendi ama skorlar eşit oldu. Onlar da penaltılarla tur atladılar falan. Yani o maçta Aston Villa kendini gösteremedi. Yani orada dedim ya yok dedim Aston Villa bu Aston Villa değil Yani yani. Fenerbahçe bu kupayı huzurlu kaçırdı bu kupayı. Aynen. Huzurlu Ya kaçırdı. gerçekten doğru bir Evet. tespit. Yani Evet. yani ülke olarak Avucunun çok içinden yani bıraktı yani hocam. Evet. Yani aynen Evet. yani çok altın tepsiyle üzüleceğimiz verdi. bir durum. Çok üzüleceğimiz bir durum. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez yani. Yani geçmez. Gerçekten hele Aynen öyle. Fenerbahçe adına yani çok güzel bir yani kupaya uzanma adına çok şey kalmasına rağmen, ramak kalmasına rağmen yani beyhudiye gitti bu maç yani. Bilemiyorum yani. Yazık oldu. Yazık. Türkiye'ye Yazık yazık oldu. Evet. oldu. Aynen öyle. Hocam Yazık oldu. umarız bir dahaki senelere yeni maceralarda başarılır. Ya artık Türk takımlarımız bu seviyelere sürekli oynasın hocam. Sürekli oynasın, sürekli Tabii oynasın. ki oynasınlar yani. Bir Evet. yerde artık kupaya bizler de talip oluruz. Hocam ağızlarınıza, yüreklerinize sağlık. Bizi izleyen İyi tüm izleyicilerimize akşamlar. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir Evet. dahaki canlı yayınımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Herkese Kalın iyi geceler. sağlıcakla. Hoşça kalın. İyi Sağ olun. geceler. Sağ olun. Sağ olun.